Ben Amanda Müller, 20 yaşındayım. Son 2 yıldır hayatım, Müller Aile Matbaası'nda haftada 60 saat boyunca toner tozu solumak ve spiralli defterleri ciltlemekten ibaretti. Bedavaya çalıştım. Bunu yaptım çünkü annem Susanne ve babam Richard bana bir zavallı olduğumu söylediler. 18 yaşımdayken beni karşılarına alıp elime, lise terk olduğumu yazan bir mektup tutuşturdular. Başımın üzerinde bir çatı tuttukları için onlara borçlu olduğumu söylediler. Onlara inandım. Hiçbir şey olmadığımı düşündüm. Sonra geçen pazar, ağabeyim Lucas yeni nişanlısı Jessica'yı öğle yemeğine getirdi. Jessica kurumsal uyum, compliance alanında çalışıyor. Annem ve babama bir işletme kredisi için evrakları düzenlemelerinde yardım ederken, standart bir hane halkı kredi kontrolü yaptı. Tatlı aşamasında kafası karışmış bir gülümsemeyle bana döndü ve neden Oxford Üniversitesi tam bursumun temerrüt ödenmemiş gecikmiş durumunda göründüğünü ve 75.000 dolarlık eğitim güven fonumla ne yapmayı planladığımı sordu. Annem şarap kadehini elinden düşürdü. Kadeh sert ahşap zeminde paramparça oldu. Aileniz sizi tutsak etmek için size hiç yalan söyledi mi? Kaç yaşında olduğunuzu, şehrinizi ve yerel saatinizi yorumlara yazın. Kimin dinlediğini bilmek istiyorum. Şimdi size o pazar günkü yemek odasının resmini çizeyim. Lucas evin altın çocuğudur. 25 yaşında, sürekli iş değiştirir ve her an finansal olarak kurtarılmaya ihtiyaç duyar. Annem ve babam ona bir kral gibi davranır. Jessica ise bir aynalar evi, ne gelin gittiğinden haberi olmayan, keskin zekalı ve pratik bir kadındır. Sadece yardım etmeye çalışıyordu. Babam ondan 40.000 dolarlık işletme büyütme kredisi başvurusuna göz atmasını istemişti. Kızarmış tavuk yiyorduk. Üzerimde solmuş iş kıyafetlerim vardı çünkü babam bütün sabah ağır makineleri bana kullandırtmıştı. Jessica tabletinde kaydırarak hane halkı finansal dökümlerini çapraz sorguluyordu. Başını kaldırdı, alnı kırışmıştı. Sosyal güvenlik numaramın altında listelenen varlıklar konusunda kafasının karıştığını söyledi. Kelimeleri yüksek sesle okudu. Claydon bursu, Oxford Üniversitesi, temerrüt. Sonra vefat eden büyükanne ve büyükbabamdan kalan bir güven fonunun Trust Fund adını okudu. Odadaki sessizlik insanı boğacak kadar yoğundu. Annemin kırık kadehinden dökülen şarap, sandalyesinin bacaklarının etrafından süzülüyor, halıyı kırmızıya boyuyordu. Babam çatalını bıraktı. Masanın kenarına yapıştığında boğumları beyazladı. Olduğum yerde donup kaldım. Oxford. Bir güven fonu. Hayatımın 2 yılı tam o saniyede yok oldu. Annemin bana okul terki dediği 2 yıl. Babamın bana sadece laminasyon makinesini kullanacak kadar iyisin dediği 2 yıl. Lucas'ın kırlı atölye önlüklerini üzerime fırlatıp güldüğü 2 yıl. Annem yerdeki kırık camları görmezden gelerek sandalyesinden fırladı. Ellerini havada sallıyordu, sesi tizleşmiş ve panikleşmişti. Jessica'ya bir yazım hatası olduğunu söyledi. Zoraki bir kahkaha attı, kuru, içi boş bir ses. Fonun, ben okulu bıraktığımda psikiyatrik tedavimi ödemek için yıllar önce boşaltıldığını söyledi. Bana o yapış yapış, sahte acıma duygusuyla baktı. Jessica'ya hezeyanlara, sanrılara meyilli olduğumu ve üniversiteden bahsetmenin ataklarımı tetiklediğini söyledi. Son 2 yılda geliştirdiğim her türlü içgüdü bana küçülmemi söylüyordu. Beni yere bakmaya ve var olduğum için özür dilemeye alıştırmışlardı. Ama annemin o çıplak, korkmuş yüzünü gördüğümde sis perdesi kalktı. Tartışmadım, bağırmadım. Boş, ölü bir gülümseme takındım ve başımı salladım. Jessica'ya annem haklı, dedim ve camları temizlemek için izin istedim. Ellerimin ve dizlerimin üzerine çöküp cam kırıklarını topladım. Annem ve babam krizi yönettiklerini düşünerek derin bir nefes aldılar.
Beni tekrar boyun eğmeye gaslightladıklarını, psikolojik baskıyla manipüle ettiklerini sandılar. İlk hamlemi o an planladığımdan haberleri yoktu. Yemek odası zemininde diz çökmüş, annemin şarap kadehinden kalan kristal parçalarını toplarken, ellerimdeki nemli bezin üzerindeki kırmızı sıvı, açık renkli ahşap üzerinde tıpkı taze kan gibi görünüyordu. Jessica'nın sesi kafamda imkansız bir bilgi döngüsü gibi yankılanıyordu. Oxford Üniversitesi, temerrüt durumu, 75 bin dolarlık eğitim fonu. Bu anın ağırlığını, ciğerlerimin neden nefes almayı unuttuğunu gerçekten anlamak için, içinde yaşadığım psikolojik hapishaneyi anlamanız gerekir. Tuzağın başlangıçta nasıl kurulduğunu bilmelisiniz. Sizi 2 yıl geriye götüreyim. 18 yaşındaydım ve onur öğrencisiydim. Akşamlarımı evimizin bitmemiş bodrumunda, vızıldayan bir su ısıtıcısının yanında oturup ileri düzey kalkülüs ve edebiyat çalışarak geçirirdim. Bodrumda saklanırdım çünkü Müller hanesinde hırs, kısıtlı bir maldı. Sadece ağabeyime aitti. Lucas o zamanlar 23 yaşındaydı. Benim üstümdeki odada yaşıyor, yerel bir spor mağazasında yarı zamanlı çalışıyor ve müdürü ondan işe vaktinde gelmesini her istediğinde istifa ediyordu. Son sınıfımın bir salı gecesi, Lucas arabasını komşunun tuğla istinat duvarına çarptı. Alkolmetrede 1,4 promil çıktı. Polis gece saat 2'de bizi aradı. Annem ve babam karakola koştular, kefaletini ödediler, pahalı bir ceza avukatı tuttular ve ona sertifikalı ikinci el bir Honda Civic aldılar. Hemen ertesi hafta annem ona lazanya pişirdi ve tutuklanmanın yarattığı duygusal travmayı atlatması için güvenilir bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Hiçbir ceza yoktu. Pervasızlığı için sadece ödüller vardı. 3 hafta sonra SAT sonuçlarım postayla geldi. %99'luk dilimdeydim. Okuma ve matematikte tam puan. Belgeyi mutfak tezgahına koydum. Abime sundukları o lütuf ve kutlamanın küçük bir parçasını umut ederek. Babam kağıda neredeyse bakmadı bile. Siyah kahvesinden bir yudum aldı. Ağzını peçeteyle sildi ve bana küçümseyerek sırıttı. Kendimi bir şey sanmamam gerektiğini söyledi. Dünyanın bir başka işe yaramaz felsefeciye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ve dükkandaki ciltleme makinesinin yine sıkıştığını, ilgilenmem gerektiğini hatırlattı. İşte o küçümseyici sırıtış, Oxford'a gizlice başvurmamın sebebiydi. Yerel bir üniversiteden gelecek her türlü kabulün engelleneceğini, alay edileceğini veya sabote edileceğini biliyordum. Müller aile matbaası ile aramda bir okyanus olmasına ihtiyacım vardı. Bladen bursu başvurusunu gece saat 3'te, karşı caddedeki halk kütüphanesinden gelen zayıf Wi-Fi sinyalini kullanarak doldurdum. O kompozisyonlara ruhumu kattım. Eski kütüphaneleri, parke taşlı sokakları ve beynimin bir tehdit değil, bir varlık olarak görüldüğü bir hayatı hayal ettim. Aylarca her gün posta kutumuzu kontrol ettim. Hiçbir şey gelmedi. Kompozisyonlarımın yeterince iyi olmadığını düşündüm. Kaçmak için yeterince iyi olmadığımı varsaydım ve bu sessiz reddedilişi kabul ettim. Sonra Nisan sonu, yağmurlu bir perşembe sabahı. Bir kase mısır gevreği yiyor, tarih sınavı notlarımı hazırlıyordum. Annem ve babam mutfağa gelip karşıma oturdular. Her zamanki sabah kahvelerini doldurmadılar. Yüzlerinde prova edilmiş bir keder maskesi vardı. Babam ağır bir mektup kağıdını masanın üzerinden bana doğru itti. Üstünde lisemin resmi arması vardı. Alttaki imza müdür Hesse aitti. Mektup, Amanda Müller'in ağır akademik devamsızlık ve tüm derslerdeki yetersiz notlar nedeniyle okuldan derhal ihraç edildiğini belirtiyordu. Mürekkebe baka kaldım. Harfler birbirine karıştı. Onlara bunun imkansız olduğunu söyledim. Her derse girmiştim. Her ödevi teslim etmiştim. Not ortalamam mükemmeldi. Ayağa kalktım.
Sandalyem fayans zeminde gürültüyle gıcırdadı. Sırt çantama uzandım. Notlandırılmış ödevlerimi, mükemmel sınav sonuçlarımı ve titiz ağındamı göstermek için çantayı telaşla açtım. Annem bileğimi yakaladı. Tutuşu sıkı, soğuk ve tavizsizdi. Gözlerinde yaşlarla bana baktı. Hasta olduğumu söyledi. Haftalardır okulu ektiğimi ve günlerimi mahallede amaçsızca dolaşarak geçirdiğimi iddia etti. Okul rehberlik servisinin istikrarsız davranışlarımı bildirmek için onları aradığını iddia etti. Klinik terimler kullandı. Strese bağlı hafıza kayıplarından ve psikolojik çöküşlerden bahsetti. Eğer sağlıklı bir insana yeterince uzun süre aklını kaçırdığını söylerseniz ve bu mesajı iletmek için güvenmesi gereken kişileri kullanırsanız, o kişinin gerçeklik algısı parçalanmaya başlar. Annem ve babam sahte kanıtları üst üste yığdılar. Babam hiç yapmadığımız garip konuşmalardan bahsetti. Annem saatlerce boş duvarlara baktığımı anlattı. Öyle detaylı, öyle ikna edici ve öyle ürkütücü bir ebeveyn şefkatiyle bir zihinsel çöküş hikayesi uydurdular ki kendi beynime güvenmeyi bıraktım. Sandalyeme geri çöktüm. Mutfak etrafımda dönüyordu. Onlara inandım. Gerçekten inandım. Gizli hırslarımın baskısı altında zihnimin parçalandığına inandım. Bir lise terki olduğuma, kendi akademik başarısını hayal eden değersiz bir zavallı olduğuma inandım. Ben ağlarken bana sarıldılar. Beni koruyacaklarını söylediler. Bu utanç verici çöküşümü geniş aileden gizli tutacaklarına söz verdiler. Telefonuma el koydular, dijital ekranların kırılgan nörolojik durumumu kötüleştireceğini iddia ettiler. Gerçekte ise öğretmenlerime veya arkadaşlarıma ulaşıp yalanlarını kontrol etmemi sağlayacak tek yolu kesmişlerdi. Gerçek dünya senin durumundaki biri için çok zor, dediler. Ama bir çözümleri vardı. Matbaada çalışabilirdim. Varlığımın borcunu presleri kullanarak ödeyebilirdim. Ertesi sabah geçiş tamamlandı. Kendi hayatına musallat olan bir hayalet gibi aşağı indim. Lucas mutfak tezgahına yaslanmış elma yiyordu. Şişmiş gözlerimi ve çökmüş omuzlarımı gördü. İyi olup olmadığımı sormadı. Yanındaki tabureden koyu mavi kanvas bir önlük alıp göğsüme fırlattı. Ağır pirinç tokalar köprücük kemiğime çarptı. Gerçek dünyaya hoş geldin, ezik terk, dedi gülerek ve elmasından bir ısırık daha aldı. Önlüğü giydim. Bağcıkları arkamda düğümledim ve kendimi onların hikayesine bağladım. 2 yıl boyunca o önlük benim üniformamdı. 730 gün boyunca dükkanın titreyen neon ışıkları altında durup matbaa mürekkebinin keskin metalik kokusunu soludum. Ağır kağıt balyaları taşıdım. Binlerce blok ciltledim. Kasaya baktım. Tek bir maaş çeki almadım. Ne zaman bir halk eğitim kursuna gitmeyi veya başka bir yerde yarı zamanlı çalışmayı sorsam, annem yüksek sesle iç çeker ve bana kırılgan durumumu hatırlatırdı. Bir çöküş daha yaşayıp bir akıl hastanesine kapatılma riskini gerçekten almak isteyip istemediğimi sorardı. Beni küçük tuttular, beni izole ettiler, beni çalıştırdılar. 2 yılımı hiçbir şey olmadığıma inanarak geçirdim. Zihnimin bozuk olduğuna ve ailemin tek sığınağım olduğuna inandım. Başımın üzerindeki çatının, fiziksel emeğimle ödemem gereken aşırı bir yardımseverlik örneği olduğuna inandım. Ve sonra Jessica, o pazar yemeğinde masum sorusunu sordu. Yere dökülen şarabın son damlasını da sildim ve ayağa kalktım. Nemli bezi çöp kutusuna attım. Özenle kurdukları o yalan, tuğla tuğla inşa ettikleri o psikolojik hapishane, tamir edilemez 1 milyon parçaya ayrıldı. Deli değildim. Hiçbir zaman başarısız olmamıştım. Ben bir Oxford bursiyeriydim. Kendi servetim vardı. Öz ailem, zihnimi, paramı ve geleceğimi çalmıştı. Sırf beni kendi köleleri olarak tutsak etmek için. Yemek masasına döndüm.
Annem beni dikkatle izliyordu. Göğsü panik içinde sığ nefeslerle inip kalkıyordu. Yıkılmamı bekliyordu. Tıpkı 2 yıl önceki o yağmurlu perşembe günü olduğu gibi, panik dolu gaslighting inin etkisini göstermesini bekliyordu. Dağılıp onun gerçeklik versiyonunu kabul etmemi umuyordu. 2 yıl önce kırdığı o kızın artık yok olduğundan haberi yoktu. Ve önünde duran kadın, şimdiden savaş hazırlığına başlamıştı. Annem köşeye sıkışmış bir hayvanın ürkütücü hızıyla hareket etti. Jessica'nın görüş alanına girdi ve fiziksel olarak beni görmesini engelledi. Elleri havada uçuşuyor, bu gerçeği sanki rahatsız edici bir sineği kovar gibi savuşturmaya çalışıyordu. Metalin cama sürtünmesi gibi tiz bir kahkaha attı. Jessica'ya derin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Ona doğru eğildi, sesini sahte bir acıma tonuna düşürdü ve başımı döndürecek kadar hızlı bir yalan uydurdu. Oxford kabulünün idari bir hatadan başka bir şey olmadığını, yıllar önce yanlışlıkla gönderilen otomatik bir mektup olduğunu ve ailenin bunu düzeltmek için büyük çaba sarf ettiğini iddia etti. Sonra konu paraya geldi. Annem elini göğsüne koyup iç geçirdi. Jessica dedi, 75 bin dolarlık güven fonu bitti. Bunu trajik bir gereklilikmiş gibi sundu. Benim ağır psikiyatrik tedavilerimin, yatılı kurumların, uzmanların ve sanrılarımı tedavi etmek için gereken ağır ilaçların, büyükanne ve büyükbabamdan kalan mirasın her bir kuruşunu tükettiğini söyledi. Dönüp bana baktı. Gözleri sert ve donuktu ama sesi sahte bir anne şefkatiyle damlıyordu. Jessica'ya üniversiteden veya paradan bahsetmenin benim ataklarımı tetiklediğini söyledi. Gerçeklik, sanrılarına çok sert çarptığında panik atağa giren, kırılgan ve bozuk bir kız çocuğu portresi çizdi. Hassas akıl sağlığım adına Jessica'dan bu konuları bir daha asla açmamasını çok nazikçe rica etti. Jessica sandalyesinde huzursuzca kıpırdandı. Profesyonel duruşu, bu yoğun ve rahatsız edici aile travmasının ağırlığı altında parçalanıyordu. Yanlışlıkla bir mayına basmış bir dış kapı dışarıdaydı ve ilk içgüdüsü geri çekilmek oldu. Tabletini kapattı. Defalarca özür diledi. Yanakları kıpkırmızı olmuştu. Hiçbir fikri olmadığını, sadece kredi belgeleriyle yardım etmeye çalıştığını söyledi. Annem elini uzatıp saçlarımı okşadı. Bu hareket midemi bulandırdı. Parmakları kafa derimde buz gibi bir his bıraktı. Tüm vücudum geri çekilmek, yalan söylediğini haykırmak, Jessica'yı omuzlarından yakalayıp bu finansal kayıtlara daha derin bakması için ona yalvarmak istiyordu. O eski, tanıdık, kendini küçültme dürtüsü üzerime çöktü. 2 yıl boyunca hayatta kalmam, onların benim adıma konuşmasına izin vermeme bağlıydı. Beni, direnmenin cezaya yol açacağına ve kendi bakış açımın doğuştan kusurlu olduğuna inanmam için eğitmişlerdi. Boyun eğmenin kas hafızası ağırdı ama göğsümde temel bir şeyler yerinden oynamıştı. Zehirli mürekkep buharlarını soluyarak geçen, dizlerim ağrıyana kadar beton zeminlerde ayakta durduğum, abimin hak etmediği başarılarını evde sergilemesini izleyerek ona hizmet ettiğim 2 yıl, benim uysallığımı yakıp kül etmişti. Deli olduğuna inanan o kız ölmüştü. Bu sandalyede oturan kadın artık çaresizliğin kokusunu tanıyordu. Ağlamadım, yüzümdeki kasları boş, okunamaz bir maske oluşturacak şekilde serbest bıraktım. Jessica'ya küçük, ölü bir gülümseme sundum. Yavaşça başımı salladım ve odadaki gerilimin dinmesine izin verdim. Jessica'ya sorun olmadığını ve annemin haklı olduğunu söyledim. Biraz bunalmış hissettiğimi ve dinlenmem gerektiğini belirttim. Annem ve babam tam aynı anda nefeslerini verdiler. Patlamayı başarıyla kontrol altına aldıklarını sandılar. Yıllardır süren koşullandırmalarının işe yaradığını ve beni tekrar o karanlık manipülasyona, gaslighting, hapsettiklerini düşündüler. 1 saat sonra Lucas ve Jessica paltolarını alıp gittiler. Lucas, aile imparatorluğunun çökmek üzere olduğundan tamamen habersizdi.
Evi dolduran o boğucu korkuyu fark edemeyecek kadar düğünündeki çiçek aranjmanları hakkında konuşmakla meşguldü. Dış kapı arkalarından kapandığı anda oturma odasının sıcaklığı düştü. Sahte gülümsemeler yok oldu. Gösteri bitmişti. Babam üst kolumu kavradı. Tutuşu ezici ve kasıtlıydı. Beni pencerelerden uzaklaştırarak mutfağa sürükledi. Annem hemen arkamızdan gelip mutfak kapısını kilitledi. Öğle yemeğinden kalan kızarmış tavuk kokusu havada asılıydı ve aniden mide bulandırıcı bir hal aldı. Babam beni tezgaha doğru itti. Boynundaki damarlar fırlamıştı. Mürekkep lekeli kalın parmağını doğrudan yüzüme salladı. Eğer bir kez daha Jessica'yı yalanlarımla manipüle etmeye çalışırsam, beni o gece sokağa atacağını söyledi. Evsiz, parasız ve yapayalnız kalacağımı haykırdı. Annem yanına geldi ve en sevdiği taktiği kullandı. Yumuşak, tehlikeli bir fısıltıyla konuştu. Utancını gizlemeye hazır bir ailesi olduğu için şanslı olan, hasta bir kız olduğumu söyledi. Yetkilileri aramakla tehdit etti. Eğer İngiltere veya para hakkında sanrılar görmeye başlarsam, kendi güvenliğim için beni devletin psikiyatri kurumuna yatırmaktan başka seçenekleri kalmayacağını söyledi. Kimse bir lise terki kıza, saygın 2 iş yeri sahibinden daha fazla inanmaz, dedi. Seçeneklerimi buz gibi bir netlikle önüme koydular. Ya onların sessiz kölesi olarak kalacaktım ya da akıl hastanesine kapatılacaktım. Orada durup gözyaşlarımı beklediler. Yıkılmamı, özür dilememi ve beni göndermemeleri için onlara yalvarmamı umuyorlardı. Bunun yerine onlara baktım. Yetişkin hayatımda ilk kez onlara gerçekten baktım. Babamın alnında biriken teri izledim. Annemin mutfak adasının kenarına tutunan ellerindeki hafif titremeyi fark ettim. Beni hizada tutmak için en ağır tehditlerini savuruyor, balyozu üzerime indiriyorlardı. Eğer tüm güç onlardaysa neden terliyorlardı? Eğer gerçekten parası olmayan bir okul terki olsaydım, Jessica doğrulanmış bir geçmiş kontrolünde neden beklemeye alınmış bir burs ve aktif bir güven fonu görmüştü? Gerçek bana fiziksel bir darbe gibi çarptı. Korkuyorlardı. Köşeye sıkışmışlardı. 75.000 dolarlık bir güven fonunu sadece kelimelerle çalamazdınız. Uluslararası bir üniversite bursunu uygun belgeler olmadan erteleyemezdiniz. Bir kağıt izi olmalıydı. Belgeler, imzalar ve hesap dökümleri olmalıydı. Gerçek yok olmamıştı, sadece saklanmıştı. Yüzümü tamamen ifadesiz tuttum. Gözlerimi yere indirdim ve benden bekledikleri rolü oynadım. Üzgün olduğumu fısıldadım. Jessica veya Lucas'a tek bir kelime etmeyeceğime söz verdim. Sadece yukarı çıkıp odamda uyumak istiyorum, dedim. Babam kolumu bıraktı. Hakimiyeti yeniden kurmuş olmanın verdiği küçümseyici bir memnuniyetle sırıttı. Sabah saat 6'da matbaada olmamı, ağır karton siparişlerini hazırlamamı söyledi. Merdivenleri çıkıp yatak odama girdim ve kapıyı kapattım. Işığı açmadım. Karanlıkta yatağımın kenarına oturdum ve evin seslerini dinledim. Mutfaktaki seslerinin alçak mırıltısını, ardından kadehlerin tokuşma sesini duydum. Babamın koridorun sonundaki ev ofisinde aşağı yukarı yürüdüğünü duydum. Ağır metal bir çekmecenin kapatılma ve ardından bir kilidin dönme sesini net bir şekilde işittim. Karanlıkta 4 saat oturdum. Televizyonun mırıltısının kesilmesini bekledim. Yer tahtalarının gıcırtısının durmasını bekledim. Annem ve babamın yatak odasından gelen derin, ritmik nefes seslerini duyana kadar bekledim. Sırlarını güvence altına aldıklarını sanıyorlardı. Ağlayarak uykuya dalan kırık dökük bir kız olduğumu düşünüyorlardı. Kendi kurtuluşumun haritasını az önce ellerime verdiklerini bilmiyorlardı. Yalancılar her zaman makbuzları saklar ve ben babamınkileri nerede sakladığını tam olarak biliyordum. Komodinimdeki dijital saat gece 02.00'ye geldi. Ev nihayet sessizdi.
Karanlıkta yattım, tavana baktım ve yer tahtalarının hafif yerleşme seslerini, aşağıdaki buzdolabının zayıf vızıltısını dinledim. Yemek odasındaki yüzleşmeden bu yana 4 saat geçmişti. Annem ve babamın beni başarıyla kendi köşeme geri ittiklerine inandıkları 4 saat. Yorganı üzerimden attım ve bacaklarımı yatağın kenarından sarkıttım. Çıplak ayaklarım soğuk ahşap zemine değdi. Tek bir ışık bile açmadım. Bu evi avcumun içi gibi biliyordum. Hangi basamakların gıcırdadığını, halının hangi kısımlarının boşlukları örttüğünü biliyordum. Koridor boyunca bir gölge gibi hareket ettim. Ailemin kapalı yatak odası kapısının önünden geçtim ve ana yaşam alanına indim. Hedefim babamın ev ofisiydi. Mutfağın hemen yanındaki dar bir odaydı. Bayat kahve ve matbaa tonerinin metalik kokusuyla doluydu. Kapıyı kilitli tutardı ama plastik bir kredi kartıyla o ucuz pirinç mekanizmayı atlatmak kolaydı. İçeri süzüldüm ve kapıyı arkamdan kapattım. Tek aydınlatma, jaluzilerin arasından süzülen ve maul masasının üzerine ince şeritler halinde düşen soluk ay ışığıydı. Odanın köşesinde yüksek, gri metal bir dolap duruyordu. Babam en alt çekmeceyi ağır bir asma kilitle kilitlerdi. Bize her zaman orada matbaanın hassas müşteri verileri olduğunu söylerdi. Önünde halının üzerine diz çöktüm. Pijama cebimden 2 adet sağlam ataş çıkardım. Metalleri büküp düzleştirdim ve uçlarını kanca haline getirdim. Bu tip kilitlerin nasıl açılacağını biliyordum çünkü 12 yaşındayken Lucas bana öğretmişti. O zamanlar abim ucuz bira ve video oyunları almak için her zaman nakit para arayışındaydı. Bir yaz boyunca babamın bozuk para kutusunun kilidini açma sanatını mükemmelleştirmiş ve beni de gözcüsü olarak kullanmıştı. Bir telle nasıl baskı uygulanacağını, diğeriyle de pimlerin nasıl hareket ettirileceğini göstermişti. Bu, onun suç meyillerinden doğan bir yetenekti. Altın çocuk, 10-20 dolarlık banknotlar çalmak için kullandığı numaranın, şimdi benim tüm hayatımın en büyük hırsızlığını ortaya çıkarmama yardım edecek olması ironikti. Telleri anahtar deliğine soktum. Gözlerimi kapattım ve içindeki pimleri hissetmeye çalıştım. 1, 2, 3. Metal hafifçe tıkladı. Ağır asma kilit ellerimde açıldı. Onu nazikçe halının üzerine koydum ve metal çekmeceyi dışarı çektim. Çekmece asılı yeşil dosyalarla tıklım tıklım doluydu. Telefonumun fenerini kullandım. Işığı sol elimle perdeleyerek sekmeleri karıştırmaya başladım. Yılların vergi beyannamelerini, tedarikçi sözleşmelerini ve cihaz garantilerini atladım. En arkada boş bir defter kağıdı yığınının arasına sıkıştırılmış kalın bir zarf buldum. Önünde benim baş harflerimle birlikte tıbbi ve hukuki yazıyordu. Zarfı çıkardım ve metal tokasını açtım. Dokunduğum ilk belge kalın, pahalı bir kağıda basılmıştı. Vefat eden büyükanne ve büyükbabam Thomas ve Helen Müller'in son vasiyetnamesi Y.D.A. Ben lise 1. sınıftayken ölmüşlerdi. Onlar, babamın pervasız iş kararları konusunda her zaman endişe duyan, pratik ve çalışkan insanlardı. Sarı kalemle işaretlenmiş bir bölüm bulana kadar hukuki paragrafları hızla taradım. Bu bir eğitim güven fonuydu. Bana tam 75.000 dolar bırakmışlardı. Nefesim kesildi. Rakamları tekrar okudum. 75.000. Ancak damarlarımdaki kanı donduran şey, fonun şartlarını içeren bir sonraki paragraftı. Büyükanne ve büyükbabam, babamın batan matbaasını finanse etmek için her türlü boş sermayeyi sömürmeye çalışacağını biliyorlardı. Mirasımı korumak için katı şartlar eklemişlerdi. Para sadece üniversiteye kayıt yaptırdığım kesinleştiğinde doğrudan kuruma ödenecekti. Sonra 4B maddesini, yani mali kaynakların iadesini okudum. Hukuki metinde şunlar yazıyordu. Eğer Amanda Müller, bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan 21 yaşına basarsa veya orta öğretimini, liseyi, resmi olarak bırakırsa, fon feshedilir. Fesih durumunda tüm meblağ, iş amaçlı kullanımı için doğrudan Richard Müller'e aktarılır.
Elimdeki kağıt titredi. Gerçek, fiziksel bir darbenin şiddetiyle bana çarptı. O sahte ihraç mektubu, uydurulan zihinsel çöküş, matbaadaki 2 yıllık zorunlu izolasyon. Bunların hiçbiri sadece bedava iş gücü sağlamak için değildi. Bu hesaplanmış, soğukkanlı bir finansal soygundu. Benim başarısız olmama ihtiyaçları vardı. Beni parayı asla talep etmemem için okul terki olduğuma ikna etmeleri gerekiyordu. Şu an 20 yaşındayım. Sadece zamanı sayıyorlar, 21. Yaş günümü bekliyorlardı ki büyük babamın hediyesine yasal olarak el koyup batan işlerine enjekte edebilsinler. Zarfın daha derinlerine indim. Kendi el yazımı taklit eden sahte imzalarla dolu lise ayrılma formlarımı buldum. Graydon bursu için beni tebrik eden, ağır filigranlı kağıda basılmış orijinal Oxford Üniversitesi kabul mektubunu buldum. O armayı görmek, kendi zekamın karanlıkta gizlenmiş inkar edilemez kanıtını görmek, göğsümde kalan tüm korku kırıntılarını yakıp kül eden bir ateş başlattı. Çekmecenin en altında, zarfın altında parmaklarım soğuk bir cama çarptı. Ucuz bir Android tabletti. Onu çıkardım ve güç düğmesine bastım. Ekran aydınlandı ve 4 haneli bir şifre istedi. Annemin doğum yılını tuşladım. Cihaz anında açıldı. İnternet tarayıcısını açtım. Zaten genel bir e-posta hesabına giriş yapılmıştı. Gönderen adı Amanda Müller olarak görünüyordu. Giden kutusunu açtım ve Oxford Üniversitesi Uluslararası Kabul Ofisi'ne gönderilmiş bir dizi mesaja baka kaldım. E-postalar korkunçtu. Dil bilgisi kasıtlı olarak felaket durumdaydı. Annem ve babam benim adıma kabul ofisine yazmışlardı. Bir e-postada şöyle yazıyordu: Oxford halkı, ben yine hastayım ve okula gelemem. Lütfen beyin daha iyi olana kadar yerimi tutun. Bir diğeri şöyleydi: annem çok hastayım anlamında eksik kelime ve makineleri yürütmek için kalmalıyım. Bedava biletimi iptal etmeyin. Bu cüretkarlık nefes kesiciydi. Mirasımı, diplomamı ve akıl sağlığımı çalmışlardı. Ama açgözlüydüler. O zavallı, yarım yamalak İngilizce ile yazılmış e-postaları göndererek bursu, temerrüt bekleme durumunda tutmuşlardı. Olur da bir gün bu fırsatı da paraya çevirmenin bir yolunu bulurlar diye. Beni bodruma kilitlemişlerken kapıyı aralık tutmuşlardı. Ağlamadım, yıkılmadım. Eskiden ciltleme odasında ağlayan o kız gitmişti. Tableti vasiyetnamenin, sahte okul terk formlarının ve o kusursuz Oxford kabul mektubunun yanına bıraktım. Telefonumu çıkardım. Kamera flaşının kapalı olduğundan emin oldum. Fotoğraf çekmeye başladım. Asma kilidin fotoğrafını çektim. Vasiyetnamenin her sayfasını, 75.000 dolarlık rakamın ve iade şartı maddesinin net göründüğünden emin olarak fotoğrafladım. Sahte imzaları çektim. Tabletten gönderilen her bir iğrenç eşpostanın ekran görüntüsünü aldım. Belgelerin nerede saklandığını tam olarak kanıtlamak için çekmecenin geniş açılı çekimlerini yaptım. Klik, klik, klik. Dijital deklanşörümün her sesi dolu bir silah gibiydi. Artık bir kurban değildim. Tanrısal bir anlatıya hapsolmuş biri değil, beni alıkoyanlara karşı sarsılmaz bir dava inşa eden bir dedektiftim. Dolandırıcılıklarının her zerresini belgelemek için 20 dakika harcadım. Tüm fotoğraf galerisini yeni oluşturduğum güvenli bir e-posta adresine gönderdim. Telefonumu kilitledim, belgeleri tam bulduğum şekilde manila zarfına geri koydum. Zarfı çekmeceye ittim ve o ağır asma kilidi tekrar kapattım. Ayağa kalktım. Ofisteki hava artık farklı hissettiriyordu. Artık bir hapishane gibi değil, bir suç mahalli gibiydi ve tüm kanıtlar elimdeydi. Merdivenlerden yukarı süzüldüm ve yorganımın altına girdim. Gözlerimi kapattım ama uyumadım. Zihnim, onların hayatlarını yerle bir edecek olaylar zincirini hesaplayarak yarışıyordu. Zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum.
Tamamen normal görünmeliydim ama bunun hayatımın en zor oyunculuğu olacağını da biliyordum. Çünkü güneş doğduğunda Lucas ve Jessica dükkana gelecekti. Altın çocuk, lüks düğünü için paraya ihtiyaç duyuyordu. Ailem bunun bedelini benim ödememi isteyecekti ve ben, gülümsememin arkasındaki celladı görmelerine izin vermeden onların gözlerinin içine nasıl bakacağımı bulmalıydım. Yatağımın yanındaki çalar saat sabah 05:30'da vızıldadı. Kırmızı dijital rakamlara baktım. Vücudum bitkin ama zihnim çılgın bir tempodaydı. Babamın dosya dolabını karıştırdıktan sonra belki 2 saatlik huzursuz bir uyku uyuyabilmiştim. Gözlerimi her kapattığımda o 75.000 dolarlık fonun görüntüsü göz kapaklarımın arkasında dans ediyordu. Kendimi yataktan dışarı, duşa attım. Sıcak su sırtıma çarparken bir gece önceki o kalıcı soğukluğu silip götürdü. Yıkılmaz bir dış görünüş inşa etmeliydim. Aşağı inmeli ve hayatımı sistematik olarak mahveden insanların yüzüne bakmalıydım. Ve onların kontrollerinin mutlak olduğuna inanmalarını sağlamalıydım. İş kıyafetlerimi giydim. Matbaada her gün giydiğim o solmuş kot pantolon ve pamuklu gömlek. Saçlarımı arkadan bağladım ve mutfağa gittim. Babam çoktan masaya oturmuş, yerel gazeteyi okuyor ve kahvesini içiyordu. Annem ocağın başında yumurta kızartıyordu. Bu sahnenin normalliği mide bulandırıcıydı. Devasa ve koordineli bir hırsızlık temeli üzerine kurulmuş evsel bir tabloydu bu. Kendime bir bardak portakal suyu doldurdum ve kısık sesle "Günaydın" dedim. Babam yanıt olarak zar zor homurdandı. Annem ocaktan döndü. Yüzümü incelerken gözleri kısıldı. Bir bilgi kırıntısı arıyordu. Bir gece önceki yüzleşmeden kalan herhangi bir direnç belirtisi arıyordu. İfademi titizlikle nötr tuttum. Meyve suyumdan bir yudum aldım. Boş boş duvara baktım ve görmeyi bekledikleri o yıkılmış, yenilmiş kız evlat rolüne büründüm. Annem tatmin olmuş bir nefes verip ocağa geri döndü. Gösteri başlamıştı. Matbaaya sessizlik içinde gittik. Müller Aile Matbaası, şehrin kıyısında kasvetli bir sanayi sitesindeydi. Bina, özünde ozon ve endüstriyel çözücü kokan büyük bir beton bloktan ibaretti. Babam ön kapıları açtı ve o ruh emici rutin başladı. Sabahın ilk 3 saatini devasa bir emlak broşürü siparişini harmanlayarak, kolasyon yaparak geçirdim. Bu tekrarlayan hareket normalde beynimi uyuştururdu. Ama bugün bana strateji kurmak için zihinsel alan sağladı. Fotoğraflı kanıtları bir bulut sunucusuna yedeklemiştim. Şimdi bu kanıtı geleceğimi geri almak için nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyordu. Saat 10:30'da ön kapının üzerindeki zil çaldı. Makineden başımı kaldırdım ve Lucas'ın içeri girdiğini gördüm. "Abim," o ağır makinelerin ve mürekkep lekeli zeminlerin ortasında yepyeni kanvas pantolonu ve tasarım polosuyla tamamen oraya ait olmayan bir görüntü çiziyordu. Elinde gümüş baskılı, parlak beyaz bir klasör vardı. Müşteri tezgahının yanından süzülüp doğrudan babamın cam bölmeli küçük ofisine girdi. Annem ve babam yaptıkları işi anında bıraktılar. Annem onu karşılamak için resmen kasanın oradan koştu. Yüzü bana asla göstermediği gerçek bir neşeyle parladı. Lucas, onların evreninin merkeziydi. Şu an borç içinde yüzen ama onların bu gerçeklikten uzak tuttuğu bir imparatorluğun tahtvarisiydi. Onu el bebek gül bebek büyütmüşler, her türlü kaprisini finanse etmişler ve kendi vasatlığının sonuçlarından onu korumuşlardı. Çalışmaya devam ettim ama onları cam duvarın arkasından izleyebilmek için gövdemi döndürdüm. Lucas parlak klasörü açtı ve babamın masasına renkli broşürler yaydı. Kristal avizelerin, görkemli merdivenlerin ve bakımlı bahçelerin resimlerini görebiliyordum. Düğün mekanını tartışıyordu. Babamın yüzünün hafifçe gerildiğini fark ettim. Altın çocuk para istiyordu. 10 dakika sonra ofis kapısı açıldı.
Babam dışarı çıktı, Lucas ve annem hemen arkasındaydı. Ciltleme makinesinin yanında durduğum yere doğru geldiler. Üçünden yayılan o saf kibir nefes kesiciydi. Bir önceki geceyi beni korkuyla susturmaya çalışarak geçirmişlerdi ve şimdi haraçlarını almaya geliyorlardı. Babam boğazını temizledi ve en otoriter tonunu takındı. Lucas ve Jessica'nın resepsiyon için mükemmel yeri bulduklarını ilan etti. Şehrin kuzey tarafında saygın bir country club olduğunu söyledi. Duraksadı ve doğrudan bana baktı, gözleri soğuk ve hesapçıydı. Mekanın tarihi sabitlemek için ay sonuna kadar 10.000 dolarlık iade edilemez bir depozito talep ettiğini belirtti. Lucas, harmanlama makinesinin ağır metal gövdesine yaslandı. Bana küçümseyici bir gülümseme sundu. Hani ayakkabılarını nihayet kendi bağlayabilen gerizekalı bir çocuğa verilen türden bir gülümseme. Depozitomun ciddi bir masraf olduğunu ama evliliğine doğru adımla başlamak için bunun hayati olduğunu söyledi. Büyük hayat dönüm noktalarında ailenin aileyi desteklemesinin öneminden bahsetti. İkiyüzlülük boğucuydu. Aile aileyi destekler. Büyükanne ve büyükbabam benim eğitimimi desteklemek için 75.000 dolarlık bir fon bırakmışlardı ve bu insanlar aktif olarak onu çalıyorlardı. Babam benden yardım istemiyordu, emir veriyordu. Matbaanın yerel bir lojistik merkeziyle kazançlı yeni bir sözleşme imzaladığını bildirdi. Sözleşme, binlerce karmaşık sevkiyat manifestosunun basılmasını içeriyordu ve sıkışık teslim tarihlerine yetişmek için hafta sonu mesaisi gerektiriyordu. Dükkanın normal personele fazla mesai ücreti ödemeye gücünün yetmeyeceğini söyledi. Gözlerimin içine bakarak emri verdi. Bu hafta sonu vardiyalarını ben devralacaktım. Normal 60 saatlik çalışma haftama ek olarak cumartesi ve pazar günleri de 12'şer saat çalışacaktım. Benim emeğimden gelecek bu ek gelirin doğrudan Lucas'ın düğün depozitosunu karşılamak için ayrılacağını söyledi. Bunu bir seçenek olarak değil, zorunlu bir yükümlülük olarak sundu. Tam olarak şu cümleyi kurarak, cömertçe bir lise terkine sağladıkları oda ve yemek karşılığında bunun yapabileceğim en az şey olduğunu hatırlattı. Cüretkarlık inanılmazdı. Geleceğimi çalmışlardı. Mirasımın gaspını organize etmişlerdi ve şimdi de akademik başarılarımla dalga geçen abimin çikolata şelalesini ve buzdan heykellerini finanse etmek için benim ölesiye çalışmamı istiyorlardı. Altın çocuk, lüks yaşam tarzını sübvanse etmek için fiziksel emeğimin son damlasına kadar sömürmek istiyorlardı. Annem elini Lucas'ın koluna koydu, gururla parlıyordu. Bana baktı, ifadesi uyarı ve beklenti karışımıydı. Bir direniş bekliyordu. Şikayet etmemi, çalışma saatlerinden sızlanmamı ya da bir önceki gece kısa süreliğine parlayan o isyan belirtilerinden birini göstermemi bekliyordu. Onlara bu hazzı vermedim. Sahip olduğum her bir irade kırıntısını topladım. Güvenli e-posta hesabımda duran fotoğrafları hayal ettim. Oxford'un parke taşlı sokaklarını düşündüm. Ve gülümsedim. Bu gözlerime ulaşmayan, ölü, donuk bir gülümsemeydi. Yenilmiş bir ruhun mükemmel bir taklidi. Babama baktım ve başımı salladım. Anladığımı söyledim. Hafta sonu vardiyalarını alacağımı belirttim. Lucas'a döndüm ve ona, düğününün çok önemli olduğunu ve gereken her şeyi yapmaktan mutluluk duyacağımı söyledim. Odadaki gerilim dağıldı. Annem ve babam zafer kazanmışçasına birbirlerine baktılar. Hakimiyetlerini başarıyla yeniden kurmuşlardı. Oxford korkusunun geçtiğine, ruhumun kırıldığına ve aile bankamatiği olarak güvenli bir şekilde yerime döndüğüme inandılar. Lucas ellerini çırptı, laf olsun diye teşekkür etti ve tekrar düğün broşürlerine döndü. Kazandıklarını sandılar. Tezgahın altında, sevkiyat kutularının arkasına gizlenmiş elimde telefonumu tuttuğumdan haberleri yoktu. Başparmağım ekranın üzerinde geziniyor,
Oxford Üniversitesi Uluslararası Kabul Ofisi'ne acil bir e-posta taslağı hazırlıyordu. Bu düğünü ben finanse etmeyecektim. Onların tüm düzenini yerle bir edecektim. Eğer siz de hayatınızı aktif olarak mahveden insanlara, fitili ateşleyecek kibritin elinizde olduğunu bilerek gülümsemek zorunda kaldıysanız, beğen butonuna basın. O gülümsemenin aslında ne kadar soğuk olduğunu ve yangının gelmekte olduğunu çok iyi bilirsiniz. Tam saat 12:00'de babam matbaanın paslı arka kapısını işaret etti ve bana 30 dakikalık öğle yemeği molamı vermemi söyledi. 1 dakika bile geç kalmamam konusunda beni uyardı. Ciltleme makinesinin yanına dönüp ağır kanvas önlüğümü çözdüm ve yükleme alanındaki metal kancaya astım. Öğleden sonranın sert ışığına çıktım. Hava egzoz ve nemli asfalt kokuyordu ama benim için saf oksijen gibiydi. Telefonumu cebimden çıkardım ve hızlıca yürüdüm. 3 yoğun kavşak geçerek Müller matbaası ile aramda mümkün olduğunca fiziksel mesafe yarattım. Gürültünün sesimi yutacağı bir yere ihtiyacım vardı. M Caddesi'nin köşesinde kalabalık, bağımsız bir kafe buldum. İçerisi dizüstü bilgisayarlarında yazı yazan üniversite öğrencileri ve ticari espresso makinelerinin tıslama sesleri arasında karmaşık siparişleri haykıran baristalarla doluydu. Seramik fincanların şıngırtısı ve yüksek sesli konuşmaların oluşturduğu o kaotik senfoni, mükemmel bir akustik perdeleme sağlıyordu. Arka köşedeki küçük bir masayı işgal etmeyi haklı çıkarmak için ucuz bir siyah kahve aldım. Ön kapıdan giren herkesi görebilecek şekilde yüzümü girişe dönerek oturdum. Derin bir nefes aldım. Telefonumdaki tarayıcıyı açtım ve Oxford Üniversitesi'nin Uluslararası İletişim dizinini aradım. Bladen Bursu Kabul Ofisi'ne ulaştım. Birleşik Krallık'ın ülke kodunu tuşlarken ellerim hafifçe titriyordu. Yabancı hattın o alışılmadık çift tonlu çalışını dinledim. Geçen her saniye üzerimde bir ağırlık yapıyordu. Bir adam telefonu açtı. Net, kültürlü bir İngiliz aksanıyla konuştu ve kendisini Uluslararası Kabul Ofisi'nden John Davis olarak tanıttı. Zorlukla yutkundum. Kendimi Amanda Müller olarak tanıttım. Hattın diğer ucunda kısa bir sessizlik oldu. Bir bilgisayar klavyesinin hafif tıklama seslerini duydum. Bay Davis boğazını temizledi. Tonu, nazik bürokratik mesafeden bariz bir kafa karışıklığına dönüştü. Şu an dosyamı incelediğini söyledi. Ofisin dün öğleden sonra benim adresimden, tıbbi ertelememin bir kez daha uzatılmasını talep eden bir e-posta aldığını belirtti. Şöyle dedi, yazışmada ağır bilişsel gecikmeler, gerilemeler, gerekçe gösterilmiş. Gözlerimi kapattım. Ailemin uydurduğu o hikayeyi bir kabul görevlisinden tekrar duymak mideme derin bir bulantı dalgası gönderdi. Kahve bardağımı, boğumlarım beyazlayana kadar sıktım. Bay Davis'e eşpostaların sahte olduğunu söyledim. Sesimi kısık ve sakin tutarak, kelimelerin keskin, net ve düzgün duyulmasını sağladım. Bu mesajları benim yazmadığımı açıkladım. Ailemin, orijinal kabul mektubumu 2 yıl önce ele geçirdiğini ve kilitli bir dosya dolabında sakladığını anlattım. Zihinsel bir çöküşle ilgili nasıl sahte bir anlatı uydurduklarını, beni ticari matbaalarında ücretsiz bir iş gücü olarak tutmak için nasıl bir plan kurduklarını tek tek anlattım. Vefat eden büyükanne ve büyükbabamın bıraktığı 75.000 dolarlık güven fonundan ve ailemin bu fonu ele geçirmek için beni yasal bir feragatname imzalamaya nasıl zorlamaya çalıştıklarından bahsettim. Ailemin planının tüm kriminal mimarisini kesin bir kronolojik sırayla önlerine serdim. Ağlamadım. Sesim histerik ya da yıkılmış gelmiyordu. Sesim, onların ilk başta 1. sınıfa kabul ettikleri o onur öğrencisinin sesi gibi geliyordu. Hattaki sessizlik uzun süre uzadı. Kafenin gürültüsü arka planda kayboldu. Bana yalancı demesini bekledim. Yüzüme kapatmasını bekledim. 2 yıl boyunca babam,
her yetişkin otorite figüründen kovulmayı beklemem için beni eğitmişti. Bunun yerine Bay Davis yavaş ve ağır bir nefes verdi. Karşılık verdiğinde sesi dikkate değer derecede nazikti. Sesinde bir anda gözlerimin dolmasına neden olan profesyonel bir şefkat vardı. Bana inandığını söyledi. Erteleme eşpostalarındaki kaba dil bilgisi ve istikrarsız tonun, başvuru kompozisyonlarımdaki olağanüstü parlaklık göz önüne alındığında, kabul komitesini zaten her zaman şaşırttığını söyledi. Üniversitedeki yerimin güvende olduğuna dair bana güvence verdi. Bladen bursunun tamamen finanse edildiğini ve eğitim masraflarımı, konaklamamı ve yaşam giderlerimi karşılamak üzere bir emanet hesabında beklediğini onayladı. Korkunç bir şehitlik mertebesinden sağ çıktığımı ve Oxford'un beni kampüslerinde ağırlamaktan onur duyacağını söyledi. Üzerime bir hafiflik hissi çöktü. Kafenin penceresinden şehrin gri sokaklarına baktım ve kendimi hücresinin anahtarları az önce eline verilmiş bir mahkum gibi hissettim. Fakat özgürlük asla bu kadar kolay bahşedilmez. Bay Davis sesini alçalttı. Üniversitenin akademik başarılarımı tanımasına rağmen, aşmamız gereken ciddi bir bürokratik engel olduğunu açıkladı. Birleşik Krallık, seviye 4 öğrenci vizesi düzenlemek için kesin olarak doğrulanmış belgeler talep ediyordu. Üniversite sistemleri katı ulusal göçmenlik yasaları altında çalışıyordu. Oxford, mükemmel standart test sonuçlarıma ve başvuru belgelerime sahipti ancak akademik dosyam teknik olarak eksikti. Ailem postalarımı ele geçirdiği ve okuldan ihraç edildiğime dair bir hikaye uydurduğu için hiçbir zaman nihai lise not dökümlerimi, transkript göndermemişlerdi. Oxford'un elinde lise diplomamın onaylı bir kopyası yoktu. Bay Davis zaman çizelgesini önüme koydu. Burs erteleme portalının otomatik bir takvimle çalıştığını açıkladı. Sistem, kullanılmayan fonları bekleme listesindeki diğer adaylara yeniden dağıtmak için eksik dosyaları siliyordu. Dijital kaydı kontrol etti ve son ultimatomu verdi. Sistemin başvurumu kalıcı olarak kilitlemesine tam 10 gün vardı. Eğer kabul ofisi bu tarihe kadar lise mezuniyetimin resmi olarak doğrulanmış bir kanıtını almazsa, burs yok olacaktı. Hafiflik hissi kayboldu, yerini göğsüme oturan buz gibi bir korkuya bıraktı. Bu ailemin titizlikle tasarladığı tuzaktı. Sadece kabul mektubumu saklamamışlar, resmi akademik dosyamı aktif olarak sabote etmişlerdi. 2 yıl önce bana verdikleri mektupta devamsızlık nedeniyle ihraç edildiğim yazıyordu. O ağır mektup kağıdını ve altındaki müdürün imzasını hatırladım. Eğer gerçekten ihraç edildiysem, lise diplomam olamazdı. O kağıt parçası olmadan burs değersizdi. Uluslararası Vize Bürosu benim travmamla ya da çalınan mirasımla ilgilenmezdi. Bürokrasi, sadece usulüne uygun belgelerle çalışan soğuk, amansız bir makinedir. Bay Davis'e alternatif bir yol olup olmadığını sordum. Kişisel bir yeminli beyan sunup sunamayacağımı veya bir giriş sınavına girip giremeyeceğimi sordum. İçtenlikle özür diledi. Göçmenlik yasalarının uluslararası kayıtlar için 0 istisnaya izin verdiğini söyledi. Devlet tarafından tanınan bir ortaöğretim bitirme belgesine ihtiyacım vardı. Ona zaman ayırdığı için teşekkür ettim. Belgeleri süresinden önce göndereceğime söz verdim. Aramayı sonlandırdım ve telefonumu ahşap masanın üzerine bıraktım. 30 dakikalık öğle yemeğim olan bitmek üzereydi. Matbaaya geri dönmeli ve bana pislik gibi davranan abim için broşürleri ciltlemeliydim. Ruhum hala ezilmiş gibi davranmak zorundaydım. Ama zihnim lojistik problemlerden oluşan kaotik bir ağın içinde dönüyordu. Bir diplomaya ihtiyacım vardı. Ancak bu diplomayı verebilecek olan kurum, benim psikolojik bir çöküş yaşadığıma ve eğitimimi bıraktığıma inanıyordu. Ailem, benimle eski öğretmenlerim arasına yalanlardan oluşan devasa bir duvar örmüştü. Ailem hakkında kanıt toplamanın kaçışımın sadece ilk aşaması olduğunu anladım.
Şimdi dış dünyaya yansıttıkları o sahte gerçekliği parçalamam gerekiyordu. Sadece internetten bir transkript sipariş edemezdim. Okul yönetimi, pasif durumdaki öğrenci hesabımla ilgili bir talep yapıldığı anda ailemi bilgilendirirdi. Annem bu talebi engeller ve tasmanın ipini daha da sıkardı. Muhtemelen beni bir notere sürükler ve fiziksel olarak kapı dışarı etme tehdidiyle hemen güven fonumu onlara devretmemi zorlardı. Dijital sistemleri devre dışı bırakmalıydım. Doğrudan kaynağa gitmeliydim. Bir plan yaptım. Yarın sabah kendime hasta bildirecektim. Babamın telefonda bana savuracağı her türlü sözlü tacize katlanacaktım. Sonra eski liseme gidecektim. Doğrudan idari ofise girip müdürün gözlerinin içine bakacaktım. Ailemin 2 yıl önce okul yönetim kuruluna tam olarak ne anlattığını bulmam gerekiyordu. Sahte ihracımın içinde bir boşluk bulmalıydım. Soğumuş siyah kahvemi aldım ve çıkışın yanındaki çöp kutusuna attım. Kafeden çıktım ve endüstriyel çözücü kokusuna ve ciltleme makinelerinin kulak tırmalayan vızıltısına geri döndüm. Saat resmi olarak işlemeye başlamıştı. Tüm geleceğim otomatik bir bilgisayar sistemi tarafından silinmeden önce, çalınan akademik geçmişimi gün yüzüne çıkarmak için 10 günüm vardı. Salı sabahı saat 6'da uyandım. O solmuş kot pantolonumu giymedim. O ağır kanvas önlüğe uzanmadım. Bunun yerine dolabımın en arka köşesini açtım. Tertemiz beyaz bir bluz ve vücuda oturan siyah bir etek çıkardım. Bunlar eski bir hayattan kalma kıyafetlerdi. Üst düzey bir kurumsal müzakereye hazırlanan bir kadın gibi giyindim. Saçlarımı parlayana kadar fırçaladım. Aynadaki yansımama baktım ve kendi yüzümün keskin, kararlı hatlarını tanıdım. Ardından telefonumu aldım ve Müller Aile Matbaası'nın ana sabit hattını aradım. Babam ikinci çalışta açtı. Ticari baskı makinelerinin ritmik mekanik gürültüsü arka planda yankılanıyordu. Sesimi düz ve monoton tuttum. Ona hasta olduğumu söyledim. Başımın döndüğünü ve midemin düğümlendiğini, bu yüzden bugün dükkana gelemeyeceğimi söyledim. Hattaki sessizlik anlık bir öfkeyle yoğunlaştı. Sesi derin ve tehlikeli bir tona düştü. Arabama binip hemen sanayi sitesine gelmemi talep etti. Hafta sonu vardiyalarımı 2 katına çıkarmakla tehdit etti. Bana nankör ve tembel dedi, bana sağladığı çatıyı hatırlattı. 60 saniye boyunca hakaretlerini kusmasına izin verdim. Otorite maskesi takmış çaresizliği duyabiliyordum. Sonra kırmızı düğmeye bastım ve aramayı sonlandırdım. Cihazımı sessize aldım. Richard Müller'in suratına telefon kapatmanın o saf fiziksel hissi canlandırıcıydı. Araba anahtarlarımı aldım ve evden çıktım. Sabah havası taze ve serindi. Şehri boydan boya geçtim ve o tanıdık banliyö sokaklarından eski liseme sürdüm. Geniş tuğla kampüs, 2 yıl önceki hatıralarımdaki gibi görünüyordu. Geniş yeşil spor sahaları, öğrenci otoparkını çevreleyen yüksek meşe ağaçları ve geniş camlı çift kapılar. Her şey değişmeden duruyordu. O beton basamakları çıkarken sanki bir zaman portalından geçiyormuşum gibi hissettim. İçerideki koridor endüstriyel temizlik cilası ve eski metal dolap kokuyordu. Sabah zili çoktan çalmıştı. Bu yüzden koridorlar çoğunlukla boştu. Doğrudan ana idari ofise gittim. Resepsiyondaki kadın bilgisayar ekranından başını bile kaldırmadı. Müdür Hess ile acil bir akademik tutarsızlık hakkında görüşmek istediğimi söyledim. Randevum olup olmadığını sordu. Ona Amanda Müller ismini vermesini ve konunun yasal dolandırıcılıkla ilgili olduğuna dair ona güvence vermesini söyledim. 2 dakika sonra iç ofise açılan ağır meşe kapı savrularak açıldı. Müdür Hess kapı eşiğinde duruyordu. Daima düz gri takım elbiseler giyen, uzun boylu, gümüş saçlı ve sert bir adamdı.
Katı disipliniyle tanınırdı ama onur öğrencilerine olan inkar edilemez bağlılığıyla da bilinirdi. Gözleri yüzüme değdiği an yanaklarındaki tüm renk çekildi. Pirinç kapı koluna, sanki fiziksel bir desteğe ihtiyacı varmış gibi sıkıca yapıştı. Sanki okulun koridorlarında dolaşan bir hayalet görmüş bir adam gibi bakıyordu. Beni içeri aldı ve kapıyı arkamızdan sıkıca kapattı. Geniş mavun masasının arkasına oturdu ama göz temasını kesmedi. Burada ne yaptığımı sordu. Sesini kısık tutuyordu. Şöyle dedi, annen 2 yıl önce tam da bu misafir koltuğunda oturmuş, kontrolsüzce ağlıyordu. Susanne Müller'in okul yönetimine benim ağır bir psikotik çöküş yaşadığımı anlattığını söyledi. Benim güvenli bir yatılı psikiyatri kurumuna kapatıldığımı, ağır ilaçlar aldığımı ve eski öğretmenlerimle veya sınıf arkadaşlarımla kurulacak her türlü temasın tehlikeli nörolojik atakları tetikleyeceğini iddia ettiğini anlattı. Annemin yalanlarının o ayrıntılı derinliğini bir eğitimcinin ağzından duymak midemi alt-üst etti. Beni sadece okuldan almamışlar, arkadaki köprüleri yakmış ve toprağı tuzlamışlardı. Kimsenin o yıldız öğrencilerini aramaya kalkmamasını garantiye almışlardı. Üzüntü ifade ederek zaman kaybetmedim. Çantamdan telefonumu çıkardım ve masasının tam ortasına bıraktım. Fotoğraf galerisini açtım. Müdür Hesse, ben hiçbir zaman hasta değildim, dedim. Son 2 yılımı ticari bir matbaada ücretsiz fiziksel iş gücü olarak geçirdiğimi açıkladım. İlk fotoğrafa kaydırdım. Oxford Üniversitesi Claydon bursu kabul mektubuydu. Müdür Hess öne eğildi ve tel çerçeveli gözlüklerini düzeltti. Ağır filigranlı metni okudu. Yüzünde derin bir gurur ifadesi belirdi ama bu ifade hızla yerini kafa karışıklığına bıraktı. Diğer resme geçtim. O sahte e-posta hesabıydı. Ailemin benim adımmış gibi İngiliz kabul ofisine gönderdiği o korkunç, cahilce mesajları ona gösterdim. Sert müdürün yüzünün şaşkınlıktan sessiz ve tehlikeli bir öfkeye dönüştüğünü izledim. Eğitimciler hayatlarını gelecekler inşa etmeye adarlar. Parlak bir öğrencinin potansiyelinin aktif bir şekilde katledilmesini izlemek, onu temel bir mesleki düzeyde aşağılıyordu. Son kanıt parçasına geldim. Ona $75.000 eğitim mirasını ve iade şartını belgeleyen güven fonu dokümanını gösterdim. Finansal motivasyonu açıkladım. Ona ailemin, büyükanne ve büyükbabamın parasını batan işlerini kurtarmak ve abimin lüks düğününü finanse etmek amacıyla yasal olarak çekebilmek için beni belgeli bir lise terki olarak göstermeye ihtiyaçları vardı, dedim. Müdür Hess ayağa fırladı, sandalyesi geriye doğru yuvarlanıp yüksek bir gürültüyle duvara çarptı. Tek bir kelime etmedi. Ofisinin köşesindeki kilitli bir dosya dolabına gitti. Çekmeceyi açtı ve üzerinde öğrenci kimlik numaramın yazılı olduğu kalın bir manila klasörü çıkardı. Kalıcı akademik dosyamı masanın üzerine bıraktı ve açtı. Kusursuz karneler, olağanüstü standart test sonuçları ve öğretmenlerin övgü dolu değerlendirmeleri arasında gezindi. Yanın en arkasında tek bir sarı kağıt buldu. Bu resmi devlet okuldan ayrılma vitrava formuydu. Belgeyi okuyabilmem için bana doğru çevirdi. Başlıkta evde eğitim niyeti beyanı yazıyordu. Form, ebeveynlerin öğrenciyi özel ev eğitimi sağlamak amacıyla okuldan aldığını belirtiyordu. Sayfanın altında 2 imza vardı. Biri babama aitti, diğeri ise benim el yazımın kaba bir taklidiydi. İşte kaya gibi gerçek buydu. Akademik varlığımı silen o tek kağıt parçası. Eyalet Eğitim Kurulu'na göre kayıtlı olduğum okuldan kendi rızamla ayrılmıştım. Sahte imzaya baktım ve beni aşağı çekmeye çalışan o tanıdık yenilgi dalgasını hissettim. Ona bu sahtekarlığı nasıl kanıtlayabileceğimizi sordum. Bir el yazısı uzmanı tutmam mı yoksa polise suç duyurusunda bulunmam mı gerektiğini sordum. Hukuki sürecin Oxford'un koyduğu 10 günlük süreyi çok aşacağından endişeleniyordum. Müdür Hess okuma gözlüklerini taktı.
Belgeyi dikkatle inceledi ve işaret parmağını basılı metnin üzerinde gezdirdi. Sağ üst köşedeki tarih damgasına baktı. Sonra yanındaki resmi okul transkriptinde basılı olan doğum tarihime baktı. Sert yüzünde keskin, zafer kazanmış bir gülümseme belirdi. Müdür HES tarih alanını işaret etti. Damgada 18 Nisan yazıyordu. Sonra resmi karnemi gösterdi. Doğum tarihim 2 Nisan'dı. Bana baktı ve hayatımı kurtaracak o yasal boşluğu sundu. Ailemin o sahte okul terk formunu sundukları gün, tam olarak 18 yaş ve 16 günlük olduğumu açıkladı. Yasal olarak bir yetişkindim. Eyalet Eğitim Kurulu'nun gözünde, ailemin benim akademik kaydım üzerinde sıfır yetkisi vardı. Beni okuldan alamazlardı. Beni bir evde eğitim, HOMEŞU programına zorlayamazlardı. O belge üzerindeki imzaları tamamen geçersiz ve hukuken anlamsızdı. Müdür HES durumumun teknik gerçeğini açıkladı. Okuldan hiçbir zaman ayrılmamıştım çünkü ayrılma işlemi usulsüzdü. Okul sistemi benim ani yokluğumu sadece özürsüz devamsızlık olarak kaydetmişti. Mezuniyet yılımın son ayı için devamsız olarak işaretlenmiştim. Bilgisayar terminaline oturdu ve not veri tabanını açtı. Sessiz ofiste klavye sesleri yankılanıyordu. Bana okulu erken bitirmem gerektiğini söyledi. Bu bölgede bir öğrencinin mezun olması için toplam 24 kredi gerekiyordu. Ben, ağır Advanced Placement ileri düzey yerleştirme, ders yüküm sayesinde, son sınıfın ilk dönemi sonunda zaten 26 kredi toplamıştım. Monitörü bana çevirdi. Genel not ortalamam mükemmel bir 4.0 idi. Son ayın devamlılığına ihtiyacım olmadığını söyledi. Ailemin beni silme girişiminden çok önce, mezuniyet için gereken tüm eyalet ve yerel şartları zaten yerine getirmiştim. Müdür HES klavyede bir tuşa bastı. Odadaki lazer yazıcı vızıldayarak çalışmaya başladı. Kalın, fil dişi rengi bir parşömen kağıdı çıkış tepsisine süzüldü. Gidip onu aldı ve yan masadaki ağır demir mühre götürdü. Parşömenin alt köşesine altın varaklı bir çıkartma yapıştırdı ve ağır demir kolu aşağı indirdi. Mührün mekanik gıcırtısı odada yankılandı. Masaya geri döndü ve belgeyi bana uzattı. Bu benim resmi ve onaylı lise diplomamdı. Bölgenin altın mührünü ve müdürün ıslak imzasını taşıyordu. O kalın parşömeni ellerimde tuttum. Fiziksel ağırlığı beni gerçekliğe geri bağlayan bir çıpa gibi hissettirdi. Bürokratik engel kalkmıştı. Oxford Üniversitesi garanti altındaydı. Akıl sağlığımı ve geleceğimi geri kazanmıştım. Müdür HES'e teşekkür ettim. Elimi sıktı ve bana, İngiltere'ye bir uçak bileti al ve arkana bile bakma, dedi. Liseden çıktım ve tekrar arabama bindim. Diplomayı dikkatlice yolcu koltuğuna koydum. İlk zaferi kazanmıştım ama savaş bitmekten çok uzaktı. Eğitimimi güvence altına almak savaşın sadece yarısıydı. Şimdi ailem onları çalmadan önce dolarları güvence altına almalıydım. Bu akşam beni evde bekliyorlardı. Bir tuzak hazırlıyorlardı. Bana artık güven fonundan feragatname olduğunu bildiğim ama iş geliştirme belgeleri, süsü verilmiş bir kağıt yanına imzalatmaya çalışacaklardı. Karşılarında yenilmiş bir matbaa işçisi bulacaklarını sanıyorlardı. Az sonra paranın nerede saklandığını tam olarak bilen, tam yetkili bir Oxford bursiyeriyle yüzleşeceklerinden haberleri yoktu. Ağır parşömen diplomayı sedan arabamın sürücü koltuğunun altına sakladım. Doğrudan sanayi sitesine döndüm. O sabah hasta olduğumu bildirmiştim. Bu yüzden öğleden sonra aniden ortaya çıkışım babamı şaşırttı. Yükleme alanında bir kağıt tedarikçisiyle gecikmiş bir fatura yüzünden tartışıyordu. Başıma eğerek yanından geçtim ve mide kramplarımın azaldığına dair uydurma bir özür mırıldandım. Tanıdık kanvas önlüğü belime bağladım ve harmanlama makinesindeki yerimi aldım.
Sonraki 3 saati zihinsiz bir fiziksel emekle geçirdim ve dükkanın kapanma saati olan 18.00'i bekledim. Son zil çaldığında annem ve babam ön kapıları kilitlediler ve eve gittiler. Kaçırdığım sabah saatlerini telafi etmek istediğimi iddia ederek üretim alanını süpürmek için gönüllü oldum. Annem yenilenmiş sorumluluk bilincimi övdü. Araçları otoparktan çıktığı anda süpürgeyi elimden bıraktım. Doğrudan cam bölmeli ofise girdim. Hedefim ana masaüstü bilgisayardı. Babam her şey için öngörülebilir bir şifre dizisi kullanırdı. Köpeğinin adı ve doğum yılı bileşimi. İşletim sistemine anında erişim sağladım. Yeşil finans yazılımı simgesine tıkladım. Onların zaman çizelgesini anlamam gerekiyordu. Neden aniden bu hafta yeni belgelere imza atmam için baskı yapıyorlardı? Finansal kayıtlar, ölmekte olan bir işletmenin kasvetli tablosunu çiziyordu. Müller aile matbaası sadece zorlanmıyordu, resmen boğuluyordu. Babam, modern teknolojiye uyum sağlamayı reddeden inatçı bir adamdı. Müşterileri daha ucuz dijital alternatiflere geçerken, o hala modası geçmiş ofset baskı makinelerini çalıştırıyordu. Borçlar sekmesini açtım. Ekranı kırmızı sayılar doldurmuştu. Mürekkep tedarikçilerine, bakım teknisyenlerine ve ticari kiralama acentelerine binlerce dolar borçları vardı. Kredi kartı ekstrelerini daha derinden inceledim. Gerçek, basit bir işletme yönetim hatasından çok daha kötüydü. Babam, maaşları ödeyebilmek için aile evimiz üzerine ikinci bir ipotek çekmişti. Lucas'ın 2 yıl önceki sertifikalı ikinci el arabasını almak için 3 ayrı ticari kredi limitini sonuna kadar kullanmıştı. Ana bilançoyu açtım. Kısa vadeli borçlar tam olarak 60.000 dolardı. İşletme, fatura basabildiklerinden daha hızlı nakit kaybediyordu. Boğuluyorlardı ve bir can simidine ihtiyaçları vardı. E-posta istemcisine girip yerel bankamızla yapılan yazışmaları aradım. Babam ile Greg adındaki ticari kredi yetkilisi arasında bir yazışma dizisi buldum. Konu satırı, sermaye enjeksiyonu ve fon tasfiyesi idi. En son mesajı açtım. Greg, güven fonunun erken tasfiyesi için gereken katı yasal parametreleri özetlemişti. Bankanın, ben henüz yaşımı doldurmadığım için 21 yaş şartı, 75.000 doları otomatik olarak işletme hesabına aktaramayacağını belirtmişti. Ta ki 2 spesifik şart yerine getirilene kadar. 1. Belgeli bir lise terki olduğumun kanıtlanması. 2. Gelecekteki tüm yükseköğretim çabalarımdan kalıcı olarak vazgeçtiğimi beyan eden, noter onaylı fiziksel bir feragatname sunmam. Eşpostada ekli bir dijital dosya vardı. Eki indirdim ve büyük monitörde açtım. Bu, annem ve babamın bir gece önce mutfak tezgahına koydukları belgenin tıpatıp aynısıydı. Üzerine genel bir kapak sayfası koyup, iş geliştirme sorumluluk beyanı diye adlandırarak gizlemişlerdi. Küçük yazıları okudum. Hukuki terimler yoğundu ama amaç çok netti. O alt satırı imzalayarak, üniversiteye gitmek için gerekli bilişsel kapasiteye sahip olmadığımı kabul etmiş olacaktım. Bu da büyükanne ve büyükbabamın vasiyetindeki iade şartını tetikleyecekti. Mide bulandırıcı bir farkındalık kanımı dondurdu. 2 yıldır çektiğim derin acılar hiçbir zaman davranışlarımı kontrol etmek ya da gizli hırslarımı cezalandırmakla ilgili olmamıştı. Maruz kaldığım psikolojik işkence, hesaplanmış çok aşamalı bir finansal soygundan başka bir şey değildi. İlk banka şartını yerine getirmek için okuldan ihraç edildiğim yalanını uydurmuş ve beni izole etmişlerdi. Şimdi ise ikinci şartı yerine getirmek için evde yüksek baskılı bir yüzleşme sahneliyorlardı. Babamın deri koltuğunda oturdum ve parlayan monitöre baktım. Dün tam bu ofiste durup küstahça 10.000 dolarlık lüks düğün mekanı isteyen Lucas'ı düşündüm. Ailem onun bu isteği karşısında gözlerini bile kırpmamışlardı çünkü onun kristal avizelerini ve lüks akşam yemeğini, büyükanne ve büyükbabamın bana son hediyesiyle ödemeyi planlıyorlardı. Kendi başarısız işletmelerini kurtarmayı ve altın çocuk, lüks hayatını,
beni kendi mirasımı yasal olarak bırakmam için kandırarak finanse etmeyi amaçlıyorlardı. Planlarının bu akıl almaz acımasızlığı, öz aileme ihanet etme konusunda hissettiğim en son suçluluk kırıntısını da silip süpürdü. Benim geleceğimi sadece kendi hatalarını finanse edecek bir teminat olarak gördükleri an, benim ailem olmayı bırakmışlardı. Beni yürüyen bir banka hesabı, finansal kurtuluşlarıyla aralarındaki geçici bir engel olarak görüyorlardı. Cebimden akıllı telefonumu çıkardım. Bu sefer fotoğraf çekmedim. Kusursuz ve inkar edilemez dijital kayıtlara ihtiyacım vardı. Masaüstü yazılımını kullanarak bilançoların, ödenmemiş tedarikçi faturalarının ve ezici borç toplamlarının kapsamlı raporlarını oluşturdum. Kredi yetkilisiyle yapılan e-posta dizisini ve gizlenmiş feragatnameyi kaydettim. Her bir kahredici dosyayı şifreli bir klasörde topladım. Bir gizli tarayıcı penceresi açtım ve tüm arşivi yeni e-posta adresime bağlı güvenli bir bulut sunucusuna yükledim. Masa üstündeki yerel kopyaları sildim, tarayıcı geçmişini temizledim ve bilgisayarı kapattım. Ayağa kalktım ve kıyafetlerimin kırışıklıklarını düzelttim. Bu ofise bir motivasyon aramaya girmiştim ve onların tüm zayıf noktalarını gösteren tam bir harita bulmuştum. Artık onların yıkımının anahtarlarını elimde tutuyordum. İlk banka şartını geçersiz kılan geçerli lise diplomama sahiptim ve ikinci şartı geçersiz kılan o feragatnamenin ardındaki gerçeği biliyordum. 2 yıldır kurdukları finansal tuzak bana karşı aniden işe yaramaz hale gelmişti. Ofisten çıktım, tavandaki floresanları kapattım ve matbaanın kapılarını arkamdan kilitledim. Ailemin evine doğru sürerken akşam gökyüzü mora bürünmüştü. Ellerim direksiyonu sıkıca kavruyordu. Kafamda olacakların sırasını planladım ve her hamleyi öngördüm. O duvarların arkasında beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum. Koydukları mühlet yaklaşıyordu. Bu akşam mutfak masasına oturup evsizlik tehdidi altında o gizli feragatnameyi körü körüne imzalamamı bekliyorlardı. Başını sokacak bir çatı uğruna mirasından vazgeçecek korkmuş, uysal bir kız olduğumu sanıyorlardı. Ellerimde bir royal flush ile içeri girdiğimden habersiz, son ultimatomlarını hazırlıyorlardı. Güç dengesi çoktan değişmişti. Sadece henüz haberleri yoktu. Güneş ağaçların arkasında kaybolurken arabamı garaj yoluna park ettim. Sondurma ışığı, bakımlı ön bahçeye uzun gölgeler düşürüyordu. Beton basamakları çıkarken tuğlalardan yansıyan günün sıcaklığını hissettim. Anahtarı çevirdim ve kapıyı açtım. Ev sessizdi ama bu ağır ve gergin bir sessizlikti. Fırtınadan önceki o sessizlik. Koridor boyunca yürüdüm ve köşeyi dönüp mutfağa girdim. Ailem beni bekliyordu. Granit mutfak adasının başında bir mahkeme heyeti gibi dizilmişlerdi. Tezgahın ortasında bir manila klasörü açıktı, etrafı 3 ayrı kağıt yığınıyla çevriliydi. En üstteki belgenin alt kenarına paralel gümüş bir kalem duruyordu. Babam mürekkep lekeli iş kıyafetlerini çıkarıp tertemiz bir gömlek giymişti. Mutlak otorite yansıtmak istiyordu. Annem yanında oturmuş, elinde bir fincan bitki çayıyla sabırlı ve endişeli bir bakıcı imajı çiziyordu. Eşikte durdum, omuzlarımı hafifçe düşürdüm ve çantamı göğsüme bastırdım. Gece gösterisi yeniden başlıyordu. Babam karşıdaki boş bar taburesini işaret etti ve oturtmamı emretti. Günümün nasıl geçtiğini ya da sabahki sözde mide rahatsızlığımı sormadı. Doğrudan ezberlenmiş monoloğuna başladı. Ağır bir babacan sorumluluk tonu takındı. Matbaanın yapısal yeniden yapılanma sürecinde kritik bir aşamaya girdiğini söyledi. Yeni belediye baskı ihalelerini alma ve üretim altyapımızı güncelleme üzerine karmaşık bir hikaye uydurdu. Bu hayati güncellemeleri tamamlamak için işletmenin vergi yükümlülüklerini yeniden yapılandırması gerektiğini iddia etti. Gözlerimin içine bakarak asıl hamlesini yaptı. Son zamanlarda çok istikrarsız davrandığım için, özellikle hafta sonu Jessica ile olan olayı kastederek,
Artık somut yetişkin sorumlulukları almamın vaktinin geldiğine karar verdiklerini söyledi. En üstteki belgeyi cilalı granitin üzerinden bana doğru itti. Bunun, ticari bir garantör altında yaşayan yetişkin bağımlılar için standart bir vergi yükümlülüğü formu olduğunu söyledi. Alt satırı imzalamamı emretti. Kağıda baktım. Yerel bir ticari bankanın logosunu taşıyan genel bir kapak sayfası vardı. Kalın harflerle yazılmış başlık, iş geliştirme sorumluluk kabulü idi. Eğer saatler önce dükkandaki bilgisayara girmemiş olsaydım, bu aldatmacaya belki inanabilirdim. Ama gerçeği biliyordum. Bu yanıltıcı kapak sayfasının altında ne yattığını çok iyi biliyordum. Bu, güven fonu feragatnamesiydi. İkinci sayfadaki o küçük yazılar, ölümcül maddeyi içeriyordu. Yüksek öğrenimden kalıcı olarak vazgeçtiğime dair yasal beyan. O tek satıra mürekkebi bıraktığım an, büyükanne ve büyükbabamın bıraktığı 75.000 doları onlara teslim etmiş olacaktım. İşaret parmağımı kağıdın kenarında gezdirdim. Dokusu geleceğim için bir idam fermanı kadar ağır hissettiriyordu. Ciltlediğim binlerce bloğu, soluduğum zehirli buharları ve kemiklerime işleyen amansız yorgunluğu düşündüm. Tüm bu acılar, beni tam da bu sandalyeye getirmek ve o kalemi elime tutuşturmak için planlanmıştı. Yüzümdeki o büyük farkındalığı gizledim. Gözlerimi yazılı paragraflar üzerinde gezdirirken, sanki hukuki terimleri anlamaya çalışıyormuşum gibi yaptım. Sessizliğim uzadıkça mutfağın içi dayanılmaz bir gerilimle doldu. Annem daha fazla bekleyemeyeceğime karar verdi. Çay bardağını sert bir çınlamayla masaya bıraktı. Sabırlı bakıcı maskesi bir anda düştü, mutfak adasına doğru eğildi. Sesi sert, zehirli bir fısıltıya dönüştü. Kalemi almamı emretti. Bu evdeki statümü bana hatırlattı. Bana nankör bir okul terki dedi. Sözde zihinsel çöküşümden sonra başımın üzerinde bir çatı tutabilmek için yaptıkları fedakarlıkları sıraladı. Aldığı yiyecekleri, tükettiğim elektriği ve komşulardan sakladıkları utancı bir saydı. Suçluluktan bir kule inşa edip onu doğrudan omuzlarıma yıkmaya çalıştı. Ardından nihai tehdidi savurdu. Eğer bu gece belgeleri imzalamayı reddedersem, yukarı çıkıp valizimi toplamalı ve kapıdan çıkıp gitmeliydim. Gece yarısı cebimde tek kuruş olmadan sokakta kalacağımı vaat etti. Geniş aileden kimsenin beni yanına almayacağını, çünkü hepsinin psikiyatrik dengesizliğimden haberdar olduğunu söyledi. Lise diploması olmayan, deli bir kızı hiçbir işverenin işe almayacağını garanti etti. Tam bir sefalet tablosu çizdi. Matbaa önlüğünün ve çocukluk odamın, beni bir hendekte donarak ölmekten koruyan tek şeyler olduğunu söyledi. Tuzaklarının işleyişi dehşet verici derecede acımasızdı. İki seçenekli bir tercih sunuyorlardı ve her ikisi de benim mutlak boyun eğmem üzerine tasarlanmıştı. Seçenek A, abimin lüks düğününü ve onların batmakta olan işini finanse etmek için mirasımı feda etmek. Seçenek B, derhal ve tamamen evsiz kalmak. Gözlerinde yırtıcı bir parıltıyla gülümsediler. Beni mükemmel bir şekilde köşeye sıkıştırdıklarını sandılar. Sıfır kaynağım, sıfır kozum ve sıfır alternatifim olduğuna inanıyorlardı. 2 yıldır inşa ettikleri o görünmez kafese hapsolduğumu düşündüler. Mutfak tezgahındaki gümüş kaleme baktım. Ağır, pahalı bir kalemdi, büyük şirket birleşmelerini veya geniş kapsamlı yasal beyanları imzalamak için kullanılan türden. Babam bu an için onu özel olarak almıştı. Finansal teslimiyetimin resmi ve kalıcı görünmesini istiyordu. Mürekkep kartuşuna bakarken derin ironiyi fark ettim. Onlar mürekkebi benim varlığımı silmek için kullanıyorlardı. Oysa ben mürekkebi kaderimi yeniden yazmak için çoktan kullanmıştım. Karşılarında devlet onaylı bir diplomayla ve yaklaşan iflaslarının haritasıyla oturduğumdan haberleri yoktu. Korkmuş bir kurbanla konuştuklarını sanıyorlardı. Aslında cellatlarıyla pazarlık yapıyorlardı. Zamana ihtiyacım vardı.
Neler olduğunu anlamalarından önce para transferini gerçekleştirebilmem için cuma sabahı bankaların açılmasını beklemeliydim. Belgelerin kenarına dokunurken ellerimin hafifçe titremesine izin verdim. Babama bakıp gözlerimi gerçek bir korkuyu taklit edercesine açtım. Kısık ve kırılgan bir sesle konuştum. Ona şöyle dedim: hukuki terimler çok kafa karıştırıcı, bu sorumluluğu sindirmek için sadece bir ana ihtiyacım var. Kağıdı granitin üzerinde 1 santim geri ittim. Pazar akşamı yapılacak büyük aile yemeğine kadar bana vakit vermeleri için yalvardım. Belgeleri herkesin önünde imzalayacağımı, böylece aile işine bağlılığımı ve onların iyilikseverliğine olan minnettarlığımı kanıtlayacağımı vaat ettim. Ebeveynlerim hızlı ve hesapçı bir bakış alışverişinde bulundular. Babam riski tarttı. Aile yemeğinde ruhumun herkesin önünde kırılmasının, hakimiyetini sonsuza dek pekiştireceğini biliyordu. Bu zaferi için bir izleyici kitlesi demekti. Kendi hikayesini tüm akrabalara onaylatacağı için yavaşça başını salladı, mühleti verdi ve bir daha gecikme ya da bahane kabul etmeyeceği konusunda beni uyardı. Odama gidip seçeneklerim üzerine düşünmemi söyledi. Ayağa kalktım, belgeyi mutfak adasında bıraktım ve yukarı çıktım. Yatak odamın kapısını kapattım ve yüzümdeki o korku ifadesini silip attım. Mühlet belirlenmişti. Paramı almak ve asla unutamayacakları bir pazar yemeği için sahneyi hazırlamak üzere 48 saatim vardı. Cuma sabahı havada taze bir soğukla geldi. Güneş doğmadan çok önce evden çıktım. Mutfak tezgahına el yazısıyla bir not bıraktım. Hafta sonu siparişleri için paletleri düzenlemek üzere depoya erken gittiğimi iddia ettim. Bedava emeğim üzerinden geçindikleri için yokluğumu sorgulamayacaklarını veya nerede olduğumu kontrol etmeyeceklerini biliyordum. Sedan arabamı şehir merkezine sürdüm. Banliyöleri ve boğucu sanayi sitesini geride bıraktım. Finans merkezi, parlayan cam ve cilalı çelikten devasa bir orman gibi çevremde yükseldi. Burası babamın nefret ettiği bir dünyaydı çünkü orayı yönetecek zekaya sahip değildi. O, toner kartuşları ve bozuk makinelerle uğraşıyordu. Bu dünya ise kozlar, sermaye ve çelik gibi sözleşmelerle ilgileniyordu. Arabayı bir yeraltı otoparkına park edip cadde seviyesine çıktım ve büyükbabamın mirasını tutan ticari bankanın devasa girişine yaklaştım. Dönen ağır kapılar ben geniş lobiye girerken uldadı. Ayakkabılarımın sesi mermer zeminde yankılanarak sessiz ve ürkütücü bir otorite yansıttı. Resepsiyona gidip adımı verdim. Görevliye kısıtlı bir eğitim vakfının ana lehteri olduğumu ve bir varlık yönetimi uzmanıyla derhal görüşmem gerektiğini bildirdim. Görevli sistemden kimliğimi doğruladı ve beni sessiz bir koridorun sonundaki özel camlı bir ofise götürdü. Antrasit rengi özel dikim takım elbiseli bir adam beni karşılamak için ayağa kalktı. Yaka kartında Markus yazıyordu. Bana deri bir koltuk sundu ve ziyaretimin amacını sordu. Sakin ellerle çantamı açtım. Cilalı maun masanın üzerine 3 belirgin nesne koydum. 1. Geçerli kimlik kartım. 2. Orijinal doğum belgem. 3. Lisemin altın mührünü taşıyan ağır fil dişi parşömen diplomam. Markus'un doğrudan gözlerinin içine bakarak kendimi net bir şekilde tanıttım. Thomas ve Helen Müller Güven Fonu'nun ana ödeme maddesini yürürlüğe koymak için burada olduğumu söyledim. Markus sosyal güvenlik numaramı güvenli terminaline girdi. Ekranında hesap detayları belirdiğinde alnının kırıştığını gördüm. Klavyenin ritmik sesi yavaşladı. Bana hesap üzerinde bekleyen bir idari bloke olduğunu bildirdi. Notları yüksek sesle okudu. Babamın ortaöğretimden kalıcı ve kesin çekilmemi gerekçe göstererek geçici bir bloke başlattığını tespit etti. Babam çoktan ön belgeleri sunmuş, hafta sonu benim imzamı alıp parayı hızlıca transfer etmek için çarkları yağlamıştı. Mühürlü diplomayı Markus'a doğru yaklaştırdım. Ondan tarihi ve müdürün ıslak imzasını incelemesini istedim.
Sesimi kontrollü ve otoriter tuttum. İdari blokenin dolandırıcılık olduğunu söyledim. 20 yaşında, yasal bir yetişkin olduğumu ve lise mezuniyetimi doğruladığımı belirttim. Ayrıca Oxford Üniversitesi'nden gelen kabul mektubumu da yanına koydum. Uluslararası bir yükseköğretim kurumuna resmi olarak kayıtlı olduğumu açıkladım. Büyükbabamın yazdığı orijinal şartlara göre, ana para üzerindeki tam kontrolü ele almak için her bir gereksinimi fazlasıyla yerine getirmiştim. Marcus diplomayı okudu, Oxford mektubunu dikkatle inceledi ve ekrandaki fonun yasal hükümlerini karşılaştırdı. Karmaşık ailevi finansal anlaşmazlıkları yönetmeye alışkın bir profesyoneldi. Tutarsızlığı anında fark etti. Akademik durumumu kanıtladığım için ebeveynlerimin artık bu parayı kısıtlama yetkisi kalmamıştı. Babamın sunduğu o feragatname taslağı, lise diplomamın varlığıyla tamamen anlamsız hale gelmişti. Markus başını salladı, ifadesi profesyonel bir saygıya dönüştü. Birkaç tuşa bastı ve idari blokeyi sistemden kaldırdı. Paranın nereye ödenmesini istediğimi sordu. Ona bir gece önce açtığım yeni ve güvenli offshore öğrenci hesabımın detaylarını verdim. Bu, Birleşik Krallık'ta bulunan ve uluslararası bankacılık sırrı yasalarıyla korunan bir hesaptı. Ailem onu göremez, takip edemez veya ona dokunamazdı. İşlem tam 45 dakika sürdü. Markus'un ailemin o büyük planını parçalamasını sessiz ofiste izledim. Son bir onay sayfası yazdırıp masanın üzerinden bana uzattı. Sayfanın altındaki kalın rakamlara baktım. Önceki 75 bin dolarlık bakiye gitmişti. Yeni kullanılabilir bakiye 0. Para güvendeydi. Şu an Atlantik'i aşıyordu ve Londra'da beni bekliyordu. Verimliliği için Markus'a teşekkür ettim. Elimi sıktı ve yurt dışındaki eğitimimde başarılar diledi. Bankadan çıktığımda omuzlarımdan fiziksel bir yükün kalktığını hissettim. Ailemin ve onların finansal yıkımının artık üzerimde bir çekim gücü kalmamıştı. Arabama döndüm ve kapıları kilitledim. Akıllı telefonumu çıkarıp Oxford Uluslararası Kabul Ofisi'nden John Davis'e diplomamın yüksek çözünürlüklü taramasını ve kısa bir mesaj gönderdim. 10 dakika sonra Bay Davis'ten yanıt geldi. Belgelerin alındığını, dosyamın artık resmi olarak tamamlandığını ve uluslararası öğrenci vize sürecimin başlatıldığını teyit etti. Geleceğim geri dönülemez bir şekilde güvence altındaydı. Nihai zaferi kazanmıştım ama hala geçmişle hesaplaşmam gerekiyordu. Şehrin diğer ucundaki ticari bir baskı merkezine gittim. Çıkış stratejimi finallemek için rakip bir matbaayı kullanmak bana derin bir şiirsel adalet gibi geldi. Bir bilgisayar kiraladım ve cephaneliğimin tertemiz kopyalarını aldım. 1. Oxford kabul mektubu. 2. Geçerli lise diploması. 3. Sahte evde eğitim niyeti beyanı, ailemin sahte imzalarının net göründüğü kopya. 4. Güven fonunun sıfır bakiyesini gösteren banka dekontu. Sağlam bir manila klasörü aldım ve bu 4 belgeyi kronolojik bir sırayla içine dizdim. Bu klasör sadece kağıt değildi. Ailemin 2 yıldır sürdürdüğü illüzyonları havaya uçurmak için tasarlanmış, yoğunlaştırılmış bir patlayıcıydı. Klasörü yolcu koltuğuna koydum. Günün geri kalanını sessiz bir halk parkında oturup taze hava alarak ve zihnimi sonraki 48 saatlik oyunculuğuma hazırlayarak geçirdim. Akşam eve döndüğümde lekeli önlüğümü giymiş, brutal bir depo vardiyasından dönen bitkin ve itaatkar işçi rolünü oynuyordum. Ailem mutfakta pazar yemeği için davetli listesini sonlandırıyordu. Annem, akrabaların pazar saat 17:00'de tam vaktinde geleceğini hatırlattı. Belgeleri ailenin önünde imzalarken en iyi halimle orada olmamı beklediğini belirtti. Gözlerimi yere indirip uysalca başımı salladım. Sorumluluklarımı anladığımı ve olay çıkarmayacağımı söyledim. Yukarı çıktım ve onları kibirli sanrılarıyla baş başa bıraktım.
Kendi kurnazlıklarını kutlayacakları bir tören hazırladıklarını sanıyorlardı. Pazar gecesi, Müller evine yapay bir sıcaklıkla çöktü. 2 ek kanadıyla tamamen açılmış yemek masası, annemin hazırladığı ağır ikramların altında gıcırdıyordu. Hafta sonunu tavuk kızartarak, patates ezerek ve karmaşık pastalar yaparak, yani domestik bir refah illüzyonu inşa ederek geçirmişti. Teyzeler, amcalar ve kuzenler kapıdan sökün ettiler, yanlarında ucuz şaraplar ve gürültülü sohbetler getirdiler. Ev sarımsak, tereyağı ve teyze Karol'un sürdüğü o boğucu çiçeksi parfüm kokuyordu. Yemekten sonra babam boğazını temizleyip ayağa kalktı. Masada bir sessizlik oldu. Müller matbaasının parlak geleceğinden ve ailenin bir arada durmasının öneminden bahsetti. O meşhur Manila klasörünü çıkardı ve gümüş kalemi yanına koydu. Herkesin önünde Amanda'nın yetişkin sorumluluğunu alarak aile işine desteğini kanıtlayacağını ilan etti. Sandalyemi geri ittim ve ayağa kalktım. Ama elimi kaleme uzatmadım. Onun yerine kendi Manila klasörümü masanın ortasına, o pahalı kızarmış tavuğun yanına bıraktım. İmzalamadan önce, dedim, sesim artık titrek değil, çelik gibi soğuk ve netti. Herkesin Müller ailesinin aslında ne kadar başarılı olduğunu görmesi gerektiğini düşünüyorum. Klasörü açtım ve belgeleri tek tek dağıtmaya başladım. Önce sahte evde eğitim formunu amcamın önüne attım, babamın ve annemin sahte imzalarını gösterdim. Sonra lise diplomamı ve Oxford mektubunu masanın etrafında dolaştırdım. Akrabaların şaşkınlık nidası arasında ailemin beni nasıl izole ettiğini, eğitimimi nasıl sabote ettiğini ve beni ücretsiz bir köle olarak nasıl kullandıklarını anlattım. Babamın yüzü mosmor oldu. Annem bir şeyler kekelemeye çalıştı ama ben durmadım. En son belgeyi, yani banka dekontunu babamın tam önüne bıraktım. Para bitti, baba, dedim sessizce. Geleceğimi çalmaya çalıştım ama ben onu geri aldım. 75.000 dolar şu an benim hesabımda ve sabah uçağım kalkıyor. Mutfaktaki sessizlik o kadar yoğundu ki dışarıdaki rüzgarın sesini duyabiliyordum. Akrabaların bakışları annem ve babamın üzerinden diplomama kayıyordu. Onların 2 yıllık yalan kulesi saniyeler içinde yerle bir oldu. Mutfak girişinin yakınında, üzerimde sade gri bir kazakla, elinde ordör tepsisi taşıyan o sessiz, yardımsever kız çocuğu rolünü oynuyordum. Lucas ve Jessica akşam saat 18.00'den hemen sonra geldiler ve anında ilginin odağı oldular. Masanın baş köşesine, tartışmasız onur konukları olarak yerleştirildiler. Lucas, abartılı çiçek aranımanlarının dijital tasarımlarını göstermek için elinde bir tablet tutuyor, yüzünde kendini beğenmiş bir sırıtış taşıyordu. Jessica onun omzuna yaslanmış, akrabalara lütufkar bir gülümseme atıyordu. Evlenmek üzere olduğu ailenin yırtıcı doğasından tamamen habersizdi. Ebeveynlerim, çalışkan saray mahiyeti gibi onların etrafında pervane oluyor, şarap kadehlerini tazeliyor ve Lucas'ın vasat esprilerine kahkahalarla gülüyorlardı. İşçi sınıfı ve orta kademe yöneticilerden oluşan geniş ailemiz, ebeveynlerime büyük bir saygıyla bakıyordu. Onların gözünde Richard ve Susanne Müller, toplumun direkleriydi. Yıkıcı lise ihracından sonra, zihinsel olarak kırılgan, kızlarını kahramanca kanatları altına almış başarılı küçük işletme sahipleriydiler. Ebeveynlerim bu hikayeyi 2 yıl boyunca titizlikle beslemiş, her bir amcanın ve kuzenin benim sürekli gözetim gerektiren, çökmüş bir yük olduğuma inanmasını sağlamışlardı. Tam saat 19.00'da annem, gümüş çatalıyla kristal kadehinin kenarına vurdu. O keskin çınlama sesi sohbetleri bıçak gibi kesti ve mutlak bir sessizlik emretti. Masanın diğer ucunda ayağa kalktı. Yüzünde üzerinde çalışılmış bir anne şefkati parlıyordu. Bağlı ipek bluzunu düzeltti ve toplanan akrabalara hayırsever bir bakış attı. Bu gecenin, ailevi dayanıklılığın büyük bir kutlaması olduğunu ilan etti. Kadehini Lucas'a doğru kaldırdı, yaklaşan düğününü övdü ve şöyle dedi. Onun düğünü,
Müller mirasının taç giyme töreni olacak. Teyzeler ve amcalar coşkulu onay mırıltılarıyla kadehlerini kaldırdılar. Lucas, sanki bu onun doğuştan hakkıymış gibi göğsünü kabartarak bu övgüleri kabul etti. Sonra odak noktası değişti. Annem bakışlarını bana çevirdi. Gözlerindeki sıcaklık bir anda yok oldu. Yerini soğuk ve hesapçı bir beklenti aldı. Mutfağın sallanan kapısının yanında oturduğum yeri işaret ederek odaya aşağılayıcı bir gülümseme sundu. Aileye en az bunun kadar önemli bir duyurusu daha olduğunu söyledi. Kişisel şeytanlarımla verdiğim uzun ve zorlu mücadeleden sonra nihayet gerçek bir olgunluk gösterdiğimi iddia etti. Tiyatral bir gururla artık aile işletmesinde yetişkin sorumluluklarını resmi olarak üstleneceğimi duyurdu. Yarın sabah, Müller Aile Matbaası'nın büyük ticari genişlemesini başlatmak için gerekli olan o kritik sorumluluk belgelerini imzalayacağımı belirtti. Masada onaylayan mırıltılar yükseldi. Annem ellerini birleştirdi ve o son yıkıcı darbeyi indirdi. Herkese benim nihayet yerimi anladığımı söyledi. Aklım başımdan gittiğinde ve liseyi bıraktığımda beni cömertçe kurtaran insanlara olan borcumu fark ettiğimi iddia etti. Benim finansal teslimiyetimi, uydurulmuş hatalarım için asil bir kefaret ve kurtuluş eylemi olarak pazarladı. Hemen solumda oturan teyze Carol, elime uzanıp hafifçe vurdu. Dokunuşu yapış yapış ve iticiydi. Üzerime doğru eğildi, sesi toksik ve sahte bir acımayla damlıyordu. Böyle güvenli bir limana sahip olduğum için şanslı olduğumu söyledi. Tüm masanın duyacağı kadar yüksek bir sesle, herkesin büyük işler başarmak için yaratılmadığını ve ebeveynlerimin koruması altında sessiz, basit bir hayat yaşamanın ayıp bir tarafı olmadığını fısıldadı. Kızarmış tavuk kokusu midemi bir anda alt üst etti. Yalanların yoğunluğu odadaki havayı boğuyordu. Herkes bana bakıyordu. Annemin karşısında oturan babam, beni karanlık ve uyarıcı bir bakışla izliyordu. Beni bu hikayeye karşı çıkmaya davet ediyordu. Halkın önünde boyun eğmemi talep ediyordu. Tüm aile sandalyeme sinmemi, gözlerimi kaçırmamı, uysalca kafa sallamamı ve altın çocuk, un egosunu ve ebeveynlerimin can çekişen işini beslemek için kurbanlık bir koyun olmayı kabul etmemi bekliyordu. 2 yıl önce olsa yıkılırdım. Teyze Carol'ın acımasını ve annemin küçümsemesini içselleştirir, onların psikolojik savaşının her kelimesine inanırdım. O boğucu baskının durması için babaannemle dedemin mirasını seve seve bırakırdım. Ama ben artık onların kırdığı o kız değildim. Ben bir Oxford bursiyeriydim. Geçerli bir Birleşik Krallık vizem vardı. Özel bir offshore banka hesabında 75.000 dolarım vardı ve kucağımda, keten masa örtüsünün altında gizlenen ağır bir manila klasörü tutuyordum. Sessizlik ağır ve beklenti dolu bir hal aldı. Annem sözel bir onay bekliyordu. Babam sabırsızca Maun masaya parmağıyla vuruyordu. Gözlerimi kaçırmadım. Annemin doğrudan gözlerinin içine baktım ve yüzündeki o zafer dolu gülümseme sarsılana kadar bakışlarımı çekmedim. Adrenalinin damarlarımda keskin ve berrak bir şekilde aktığını hissettim. Saklanma vakti bitmişti. 2 yıldır kurdukları tuzak az sonra kapanacaktı ama o tuzağın içinde duranlar onlardı. Sandalyemi geri ittim. Tahta bacaklar sert zeminde gürültüyle gıcırdadı. Yavaşça ayağa kalktım ve duruşumun dimdik olduğundan emin oldum. Şarap kadehime ya da peçeteme uzanmadım. Masanın altına elimi atıp o ağır manila klasörünü kavradım. Onu yukarı çıkardım ve tam teyze Carol'ın tabağının yanına, masanın üzerine bıraktım. Ağır kağıdın tok sesi sessizliğin gerilimini kırdı. Gösteri bitmişti. İnfaz başlamak üzereydi. Maun masanın uzunluğu boyunca baktım. 2 düzine göz bana kilitlenmişti. Sesimi yükseltmedim. Gidiyordum ama hala o yemek odasında yaşananları düşünüyordum.
Ailemi hayırsever insanlar konumundan nasıl aşağı indirip, akrabalara nasıl kan emici parazitler olduklarını göstermiş olmanın gururunu yaşıyordum. Olayları kafamda tekrar tekrar canlandırıyordum. Mutfak girişinin yakınında, üzerimde sade gri bir kazakla duruyor ve elinde ordör tepsisi taşıyan o sessiz, yardımsever kız çocuğu rolünü oynuyordum. Lucas ve Jessica akşam saat 18.00'den birkaç dakika sonra geldiler ve anında ilginin odağı oldular. Masanın baş köşesine tartışmasız onur konukları olarak yerleştirildiler. Lucas, abartılı çiçek aranımanlarının dijital tasarımlarını göstermek için elinde bir tablet tutuyor, yüzünde kendini beğenmiş bir sırıtış taşıyordu. Jessica onun omzuna yaslanmış, akrabalara lütufkar bir gülümseme atıyordu. Evlenmek üzere olduğu ailenin yırtıcı doğasından tamamen habersizdi. Ebeveynlerim, çalışkan saray mahiyeti gibi onların etrafında pervane oluyor, şarap kadehlerini tazeliyor ve Lucas'ın vasat esprilerine kahkahalarla gülüyorlardı. İşçi sınıfı ve orta kademe yöneticilerden oluşan geniş ailemiz, ebeveynlerime büyük bir saygıyla bakıyordu. Onların gözünde Richard ve Susanne Müller, toplumun direkleriydi. Sözde zihinsel olarak kırılgan kızlarını, yıkıcı lise ihracından sonra kahramanca kanatları altına almış başarılı küçük işletme sahipleriydiler. Ebeveynlerim bu hikayeyi 2 yıl boyunca titizlikle beslemiş, her bir amcanın ve kuzenin benim sürekli gözetim gerektiren, çökmüş bir yük olduğuma inanmasını sağlamışlardı. Tam saat 19.00'da annem, gümüş çatalıyla kristal kadehinin kenarına vurdu. O keskin çınlama sesi sohbetleri bıçak gibi kesti ve mutlak bir sessizlik emretti. Masanın diğer ucunda ayağa kalktı. Yüzünde üzerinde çalışılmış bir anne şefkati parlıyordu. Bağlı ipek bluzunu düzeltti ve toplanan akrabalara hayırsever bir bakış attı. Bu gecenin, ailevi dayanıklılığın büyük bir kutlaması olduğunu ilan etti. Kadehini Lucas'a doğru kaldırdı, yaklaşan düğününü övdü ve şöyle dedi. Onun düğünü, Müller mirasının taç giyme töreni olacak. Teyzeler ve amcalar coşkulu onay mırıltılarıyla kadehlerini kaldırdılar. Lucas, sanki bu onun doğuştan hakkıymış gibi göğsünü kabartarak bu övgüleri kabul etti. Sonra odak noktası değişti. Annem bakışlarını bana çevirdi. Gözlerindeki sıcaklık bir anda yok oldu, yerini soğuk ve hesapçı bir beklenti aldı. Mutfağın sallanan kapısının yanında oturduğum yeri işaret ederek odaya aşağılayıcı bir gülümseme sundu. Aileye en az bunun kadar önemli bir duyurusu daha olduğunu söyledi. Kişisel şeytanlarımla verdiğim uzun ve zorlu mücadeleden sonra nihayet gerçek bir olgunluk gösterdiğimi iddia etti. Tiyatral bir gururla artık aile işletmesinde yetişkin sorumluluklarını resmi olarak üstleneceğimi duyurdu. Yarın sabah, Müller Aile Matbaası'nın büyük ticari genişlemesini başlatmak için gerekli olan o kritik sorumluluk belgelerini imzalayacağımı belirtti. Masada onaylayan mırıltılar yükseldi. Annem ellerini birleştirdi ve o son yıkıcı darbeyi indirdi. Herkese, benim nihayet yerimi anladığımı söyledi. Aklım başımdan gittiğinde ve liseyi bıraktığımda beni cömertçe kurtaran insanlara olan borcumu fark ettiğimi iddia etti. Benim finansal teslimiyetimi, uydurulmuş hatalarım için asil bir kefaret eylemi olarak pazarladı. Hemen solumda oturan teyze Carol, elime uzanıp hafifçe vurdu. Dokunuşu yapış yapış ve iticiydi. Üzerime doğru eğildi, sesi sahte bir acımayla damlıyordu. Böyle güvenli bir limana sahip olduğum için şanslı olduğumu söyledi. Tüm masanın duyacağı kadar yüksek bir sesle, herkesin büyük işler başarmak için yaratılmadığını ve ebeveynlerimin koruması altında sessiz, basit bir hayat yaşamanın ayıp bir tarafı olmadığını fısıldadı. Kızarmış tavuk kokusu midemi bir anda alt üst etti. Yalanların yoğunluğu odadaki havayı boğuyordu. Herkes bana bakıyordu. Annemin karşısında oturan babam, beni karanlık ve uyarıcı bir bakışla izliyordu. Beni bu hikayeye karşı çıkmamaya davet ediyordu. Halkın önünde boyun eğmemi talep ediyordu.
Tüm aile sandalyeme silmemi, gözlerimi kaçırmamı, uysalca kafa sallamı ve altın çocuk, un egosunu ve ebeveynlerimin can çekişen işini beslemek için kurbanlık bir koyun olmayı kabul etmemi bekliyordu. 2 yıl önce olsa yıkılırdım. Teyze Carol'ın acımasını ve annemin küçümsemesini içselleştirir, onların psikolojik savaşının her kelimesine inanırdım. Ama ben artık onların kırdığı o kız değildim. Ben bir Oxford bursiyeriydim. Geçerli bir Birleşik Krallık vizem vardı. Özel bir offshore banka hesabında 75.000 dolarım vardı ve kucağımda, masa örtüsünün altında gizlenen ağır bir Manila klasörü tutuyordum. Sessizlik ağır ve beklenti dolu bir hal aldı. Annem sözel bir onay bekliyordu. Babam sabırsızca Maun masaya parmağıyla vuruyordu. Gözlerimi kaçırmadım. Annemin doğrudan gözlerinin içine baktım ve yüzündeki o zafer dolu gülümseme sarsılana kadar bakışlarımı çekmedim. Adrenalinin damarlarımda keskin ve berrak bir şekilde aktığını hissettim. Saklanma vakti bitmişti. 2 yıldır kurdukları tuzak az sonra kapanacaktı ama o tuzağın içinde duranlar onlardı. Sandalyemi geri ittim. Tahta bacaklar sert zeminde gürültüyle gıcırdadı. Yavaşça ayağa kalktım ve duruşumun dimdik olduğundan emin oldum. Masanın altına elimi atıp o ağır Manila klasörünü kavradım. Onu yukarı çıkardım ve tam masanın üzerine bıraktım. Ağır kağıdın tok sesi sessizliğin gerilimini kırdı. İnfaz başlamak üzereydi. Masanın uzunluğu boyunca baktım. 2 düzine göz bana kilitlenmişti. Sesimi yükseltmedim. Sakin ve ölçülü bir sesle konuştum. O feragatnameyi yarın sabah ya da başka bir sabah imzalamayacağım. Ardından gelen sessizlik anlık ve derindi. Lucas alaycı bir nefes verdi. Kadehini sallayarak 25 yılı boyunca hiçbir sonucun bedelini ödememiş olmanın kibriyle arkasına yaslandı. Jessica'ya göz kırparak bu durumu öngörülebilir bir öfke nöbeti gibi geçiştirmeye çalıştı. Gözlerimi ağabeyime diktim. Kutlamayı mahvetmiyorum, dedim. Sadece önümüzdeki programımı netleştiriyorum. Gelecek ay Birleşik Krallık'a taşınacağım için aile işletmesi üzerindeki yasal haklarımdan vazgeçemeyeceğimi ilan ettim. Oxford Üniversitesi'ne tam akademik bursla gideceğimi belirttim. Annem sandalyesinden fırladı. Panik gözlerinde çi bir halde parlıyordu. O titizlikle inşa ettiği şefkatli bakıcı hikayesi gerçek zamanlı olarak çökmeye başladı. Sinir bozucu, tiz bir kahkaha attı. Akrabalara benim yine bir atak geçirdiğimi söyledi. Aile yemeğinin baskısının sanrılarımı tetiklediğini iddia etti. Amcam David'den beni yukarı çıkarmasına yardım etmesini istedi. Beni fiziksel olarak odadan çıkarmaya çalışıyordu. Geri çekildim ve uzanan parmaklarından kurtuldum. O ağır Manila klasörünü açtım. İlk kağıdı çıkardım. Oxford kabul mektubuydu. Onu masanın ortasına fırlattım. Üzerinde prestijli uluslararası kurumun o inkar edilemez arması vardı. Jessica öne eğildi. Gerçek bir yasal yazışmayı anında tanıdı. Bakışları mektuptan annemin solgun yüzüne kaydı. Klasöre 2. kez uzandım ve onaylı lise diplomamı masaya bıraktım. Teyze Carol'a döndüm ve sesimi her amcanın ve kuzenin duyabileceği kadar net tutarak okuldan atılmadığımı söyledim. Ebeveynlerimin 2 yıl önce bir okul terk formunda imzamı nasıl taklit ettiklerini anlattım. Postalarımı nasıl çaldıklarını ve beni dünyadan nasıl izole ettiklerini bir döktüm. Tüm odaya, ebeveynlerim, beni haftada 60 saat boyunca ağır makinelerde bedavaya çalıştırmak için psikotik çöküş hikayesini uydurdular, dedim. Masada toplu bir nefes alma sesi duyuldu. Richard ve Susan Lemüller'in o kahraman banliyö mağdurları illüzyonu binlerce parçaya ayrıldı. Devam ettim. Bu psikolojik işkencenin nihai amacının hırsızlık olduğunu belirttim. 75.000 dolarlık eğitim fonunun varlığını ortaya döktüm.
Son yıkıcı gerçeği açıkladım. Benim sefaletimi, batan iş borçlarını ödemek ve Lucas'ın abartılı düğün masraflarını karşılamak için fonumu yağmalamak amacıyla kurguladılar. Jessica fiziksel olarak Lucas'tan uzaklaştı. Ona derin bir iğrenmeyle baktı. Yemek odası kaosa boğuldu. Annem donup kalmıştı. Babam patladı. Yumruğunu korkunç bir güçle Maun masaya vurdu. Yüzü mosmor oldu. Saygın iş adamı maskesini attı ve bir tirana dönüştü. Nankör bir yalancı olduğumu bağırarak evinden derhal defolmamı emretti. Korkutma yoluyla otoritesini geri kazanmaya çalıştı. Üst dudağı nefretle kıvrıldı. Bana hiçbir şeye sahip olmadan gideceğimi söyledi. Sırtımdaki kıyafetlerin tek varlığım olduğunu ve gün doğmadan bir hendekte uyuyacağımı iddia etti. Öfkesinin beni sindireceğini sandı. Benim ağlamamı bekliyordu. Babam, dizlerimin üzerine çöküp af dilememi bekliyordu. Bunun yerine dudaklarımın kenarı yukarı doğru kıvrıldı. Bu gerçek, ışıl ışıl bir gülümsemeydi. Beni 2 yıl boyunca endüstriyel bir makine parçası gibi gören adama baktım ve derin bir acımadan başka bir şey hissetmedim. Yaşayacağı aşağılanmanın derinliğini anlamak için Richard Müller'in erkeklik tanımını bilmeniz gerekir. Matbaayı büyükbabamdan devralmıştı ancak 20 yılını o işi batırmakla geçirdi. Tüm kimliği başarılı bir iş adamı olduğu illüzyonuna dayanıyordu. Aktif olarak yok ettiği bir mirasın üzerinden ailesinden saygı talep ediyordu. Manila klasörüne son bir kez uzandım. Sıradan beyaz bir yazıcı kağıdı çıkardım. O bembeyaz dokümanı masanın ortasına doğru ittim. Sesimi tamamen düz bir tonda tutarak yanıldığını söyledim. Hiçbir şeyim olmadan gitmediğimi belirttim. Odadaki herkese tam şu an 75.000 dolara sahip olduğumu ilan ettim. Babamın yüzündeki renk çekildi. Cuma sabahımın ayrıntılarını anlattım. Bankaya girip bir varlık yöneticisiyle oturduğumu anlattım. Geçerli kimliğimi ve onaylı diplomamı sunduğumda onların kurduğu sahte blokenin nasıl çözüldüğünü anlattım. Mirasın artık ulaşılabilir bir hesapta olmadığını, her bir koridor vuruşu onların dokunamayacağı bir offshore hesaba aktardığımı söyledim. Babam kağıdı masadan kaptı. Gözleri rakamlar arasında gidip geldi ve sonunda o tek bir sayıya kilitlendi. 0. Stoacı maskesi paramparça oldu. Sesi çatallı ve çaresiz bir hal aldı. "Bunu yapamazsın, matbaanın bu sermayeye ihtiyacı var," diye bağırdı. Panik halindeyken gerçeği tüm kardeşlerinin önünde itiraf etmişti. Bu boşluğu kullandım. Ebeveynlerimin 60.000 dolarlık ticari borç içinde boğulduğunu anlattım. Benim sahte feragatnamemi kullanarak fonu nakde çevirmeyi ve doğrudan alacaklılara aktarmayı planladıklarını açıkladım. Richard ve Susanne Müller miti havaya uçtu. Akrabalar dehşet içinde birbirine baktı. Jessica tabağını kenara itti. Lucas'a saf bir iğrenmeyle baktı. Ardından dikkatimi Lucas'a çevirdim. Ona doğrudan hitap ettim. "Bu düğün için büyükbabamın parasından tek bir kuruş bile alamayacaksın." Lucas'ın yüzü bir öfke maskesine dönüştü. Sandalyesi devrilerek ayağa kalktı. Beni hırsızlıkla suçladı. "Hiçbir şey çalmadım," dedim. "Sadece benden çalmanızı engelledim." Müller aile bankamatiği resmen kapandı. Yemek odasındaki sessizlik mutlak bir hal aldı. Güç dengesi tamamen yok oldu. Müflis ifşa olmuş ve tamamen güçsüzdüler. Belgelerimi topladım. Ancak yıkımın eşiğine gelmiş bir ailenin ne kadar tehlikeli olabileceğini hafife almıştım. Babam vahşileşti, para olmazsa her şeyi kaybedeceğini fark etti. Kapıya yöneldiğimde Lucas ve babam beni durdurmak için üzerime yürüdüler. Beni fiziksel olarak engelleyerek eski korkutma yöntemlerine başvurmayı planlıyorlardı. Hiç geri adım atmadım. Ayaklarımı yere sağlam bastım ve Manila klasörünü bir kalkan gibi kaldırdım.
Babam önümde durdu ama öfkesinin artık bir hükmü kalmadığını anladı. Masanın başında ise durum bir fethedilmiş krallık gibiydi. Annem kontrolsüzce hıçkırıyordu. Jessica tek bir kelime etmeden çantasını ve paltosunu aldı ve kapıdan çıkıp gitti. Lucas nişanlısının arkasından bakarken yüzü acınası bir hal aldı. Sonra tekrar bana döndü, beni bencillikle suçladı. Klasörden son kağıtları çıkardım. Orijinal sahte okul terk formu ve Oxford'a benim adıma gönderdikleri o berbat eşpostaların kopyaları. Sesimi buz gibi bir tonda tutarak final şartlarımı sundum. Resmi bir belgede imza taklit etmek ağır bir suçtur. Onlara en ufak bir temas kurmaya çalışırlarsa doğrudan federal yetkililere gideceğimi söyledim. Kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılıktan hapse girişinizi mahkemede zevkle izlerim, dedim. Lucas'a yaklaşıp fısıldadım, kararlılığımı test etme. Lucas geri adım attı ve yolu açtı. Önlüğümü çözüp yere bıraktım. Valizim kapının arkasında hazırdı. Arkama bakmadan evden çıktım. Hiç acele etmeden koridorda yürüdüm, kapının pirinç kolunu çevirdim ve eşikten dışarı çıktım. Arabam yolun sonundaydı. Yolcu koltuğunda tek bir çanta vardı, pasaportum, diplomam, laptopum ve 3 kat kıyafet. Diğer her şeyi bilerek geride bırakmıştım, sürücü koltuğuna oturdum ve motoru çalıştırdım. Geri vitese takıp o evden uzaklaştım. Artık ne babamı ne de ağlayan annemi görebiliyordum. Arkama bakmadım. Gaz pedalına bastım ve havaalanı yakınındaki otele sürdüm. Arabamı çalıştırdığımda dikiz aynasından gördüğüm son şey, babamın o meşhur gümüş kalemi ellerinde titreyerek tuttuğu ve annemin boş sandalyeye yıldığıydı. Şehir ışıkları geride kalırken gülümsedim. Ateş gelmişti ve ben çoktan küllerinden doğmuştum. Tuzak parçalanmış, varlıklar kurtarılmış ve suçlular kendi enkazlarının altında kalmıştı.